American Turkish International Intercultural Council presents Addict Talks Panel with Dr. Yasmin Aldemir Thomas. Efendim herkese iyi akşamlar. Ben Dr. Yasmin Thomas Aldemir. Ee, Burada bu platformda şu anda sizlerle olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün burada birlikte ATİK adında kurmuş olduğumuz bu oluşumun ilk panelini gerçekleştiriyoruz. Ve bu panelde çok değerli konuklarım bugün bizlerle birlikte. Sevgili Şenay Tezcan, uzman Şenay Tezcan hocam, sevgili doktor psikolog İlbey Uçar hocam. Ve bugün gerçekten böyle gerçeklik algısında iletişim ve bunun psikolojik boyutları, bunun bize yansıyan insan ilişkileri boyutlarıyla ele alacağız. O yüzden de ben bu sunumumuza geçmeden önce kısaca aslında sizlere biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Hani nedir ATİK? Nasıl oluştu? Böyle sadece dilimin döndüğü kadar size bunu ifade etmek istiyorum. ATİK aslında Amerikan, Türk, uluslararası ve kültür arası bir konsey, bir oluşum. Daha çok eğitim platformu şeklinde olacak. Ve bunun hedefimiz burada bizim gerçek anlamda, bilimsel anlamda, akademik anlamda eğitim modelleriyle bir araya gelip birleştirici bir uzlaştırıcı şekilde uzmanlarla toplumu, toplumsal iyi oluşa hizmet etmesi amacıyla gerçekten böyle iyi niyetle yola çıktığımız bilimin ışığında gerçek anlamda uzmanlar dememin kastı şu. Çünkü şu anda herkes çok güzel şeyler yapıyor, çok güzel şeyler paylaşıyor. Teknolojinin ilerlemesiyle, modern çağın nimetleriyle beraber bu erişilebilirlik çok arttı bizde. Fakat öte yandan da baktığımızda bir gürültü kirliliği veya gerçekten bilgi, doğru bilgi mi, erişilebilen bu her bilgi bize katkı sağlıyor mu diye de bir düşündürüyor bizleri. Bu anlamda da işte benim niyetim de kendi ülkemden yola çıkıp Mersin'den doğdum, büyüdüm, ardından İstanbul, akademik hayatım, Avrupa derken Amerika'ya uzandı. Amerika'da birçok eğitimler aldım. Kendim spor psikolojisi alanında uzmanım. Gerçekten de burada hala klinik psikoloji alanında okuyorum. Masterlar, başka eğitimler alıyorum. Ama bunların hepsini bir kenara bırakalım, uzmanlıkları. Geriye kalan hep böyle kendi dokumuz oluyor, kendi doğrularımız, köklerimizden aldığımız o güç kuvvet oluyor. İstediğimiz kadar böyle international bir ortamda olalım, uluslararası bir ortamda olalım. Bir süre sonra insan böyle o çocukluğunda duyduğu bir müziği, çocukluğunda yaşadığı bir şeyi yaşamış oluyor. Buraya kadar şimdi ben ATİK'in bu oluşumunun sebebini şuna bağlamak istiyorum. Doğru insanlarla doğru yerde ve doğru zamanda buluşmak niyetiyle ve hayatımıza katkı sağlayacak o bilgilerin de doğru yerde ulaşması, erişilebilir olması niyetiyle kendi adıma böyle elimi taşın altına koyup ne yapabilirim dedim ve bu platformu oluşturdum. Konseyimiz gerçekten ileride çok daha güzel kurumsal boyutta yapılanırken çok profesyonel anlamda da hizmetler vermeye başlayacak. O yüzden sizlerin katılımı, katkısı benim için çok kıymetli. Çok heyecanlıyım. Yani olmadığım kadar heyecan var bunun üzerimde. Böyle bir hata yapıyorsam, sürçülisan ediyorsam affola. Biz bizeyiz, aileyiz. Yani o yüzden de ben bugün bu kürsüde davet ettiğim konuklarımı takdim edeceğim. Uzman Şenay Tezcan hocam, iletişim PC4 alanında iletişim uzmanı. Kendisi aynı zamanda akademisyen deneyimi var. Aynı zamanda doktor psikolog İlbey Uçar hocamız hem psikolog hem klinik psikolog, spor psikoloğu, aynı anda akademisyen ve hareket antrenman alanlarında da yani spor psikolojisi alanında da ayrıca doktorasını tamamlamış. Yani gerçekten dolu dolu. Günlerce oturup dinlesek zaman yetmez, gün yetmez. Çok değerli konuklarıma ve sizlere hoş geldiniz diyorum. Ve sevgili Şenay hocama öncelikle söz vererek panelimizi, oturumumuzu başlatmak istiyorum. Şenay hocam. Merhaba değerli hocam, harika bir ortam. Enerjiniz çok değerli. Oluşum şimdiden parlıyor. İlerleyen zamanlarda nasıl bir vizyon ve misyon ikilisinde ilerleyeceği bence çok aşikar. Sizin azminiz, akademik yanınız, insanlığınız ki bir iletişim bilimci olarak bizim için en değerlisi bu. İnsansı olmayan o insan yanınız zaten bence platformu çok öteye götürecek. İçtenlik ve samimiyet her şeyin başlangıcı, en değerli başlangıcı.
Çok güzel olacağına inanıyorum. Atik şemsiyesi altında bulunmak benim için çok değerli, çok mutluyum. Çok sağ olun hocam. Hoş geldiniz. Gurur Hoş duydum. Bu bulduk. sözleri duymak beni çok mutlu etti. Sizin gibi alanda uzman, eğitime gönül vermiş, Estağfurullah. eğitimi bir meşale gibi taşıyan dostluklar yani oluştururum. Bu anlamda şimdi ben tekrar sözü değerli konuğum İlbey hocama vereyim. Hocam hoş geldiniz. Tekrar sizden bir giriş alalım. Az önce aldık ama bir kez daha. Hoş bulduk, merhabalar. Bu değerli oluşum içerisinde bulunmak gerçekten güzel. Çünkü Türkiye'den bir takım işler yapmak, bunu samimice yapmak gerçekten kolay değil ve cidden emek gereken bir süreç. Ve ben kısaca sizi biraz hocalarımın hocası olmanız sebebiyle tanıdığımdan bahsederek konuya girmek isterim. Sizi ve buradaki diğer katılımcıları tanımak çok güzel. Umarım ciddi katkılarımız olur. Güzel süreçte katkılarımız olur. Çünkü konuşacak çok fazla konu var. Ve bilginin doğruluğu ve gerçekliği konusu da çok önemli bir husus. Çünkü sürekli bilimsel bilgi üretiliyor ama bilginin artık tekrarlanmaktan öte hani gerçek olması, somut olması ve yeni bir şey üretiyor olması gerekiyor. Özellikle Türkiye'de bu konu ciddi sorunsal bir konu. Yani ciddi problem olarak görüyorum ben. O yüzden güzel olacağını düşündüğüm bir sürece dahil olmanın mutluluğunu taşıyorum diyebilirim. Ben de aynı o heyecanı o kadar hissediyorum ki ve kurullarımızı oluşturuyorum. Ve şu an 5 sayfam oluyor, oluşturuluyor. Sevgili eşim çok destek veriyor. Zaten Ati'nin kurulumunda ben founder, kurucu gibi görünüyorum, başkan gibi görünüyorum ama arkamda gerçekten beni destekleyen çok güzel bir ailem var. Aynı zamanda dostluklarım var. Yıllardır birlikte yol aldığım, çalıştığım, ortak projelerde olduğum hoca arkadaşlarım, uzman arkadaşlarım var ve bu da platformda hani Instagram'da, sosyal medyada ulaşarak mesaj atıyorum, gönderiyorum. Çok buna karşılık veren, o değeri gören, o değerin içinde olmak isteyen, heyecanı sahiplenen güzel insanlarla yollarım kesişiyor. Bunlardan bugün bir tanesi sevgili Gülay Yalınkaya burada. Birazdan hepinize söz vereceğim. Daha önce bir yayın yaptık. Sevgili Derya Hocam burada. Özür diliyorum hepinizin ismini tek tek söyleyemiyor, atlıyorsam şu anda heyecanıma verin ama ben böyle şeyleri çok önemsiyorum. Ben şunu çok istiyorum. Hani ben eğitime çok zor ulaştım. Mersin'de doğdum, büyüdüm ama hep böyle o eğitim sürecinde bilmiyorum bu benim karmam mıydı? Hep bir kısıtlılık yaşadık. Sağlıksal, fiziksel, maddi, manevi. Hep ben ilmi kovaladım ve gerçekten Allah'tan da dua ederken ya da bir şey isterken bana ilim ver. O öğrenme neyse ben oraya gideyim dedim. Benim yola çıkış noktam hep bu oldu ve kim gerçekten bir şey öğrenmek istiyorsa da elimden ne geliyorsa bir kültür elçisi gibi daha önce de söylemiştim. TED'in meşalesi vardır, TED Koleji'nin. Hani ilk Türkiye'de Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye'de kurulan devlet okulu, özel okuldur. Türk Eğitim Derneği adı altında ve onların noktası yani çıkış noktası şu idi. Bir meşalede sen yak. Hani bunu yaparken gerçekten bizim Türkiye'nin şartları, coğrafi koşullarımız, ekonomik koşullarımız, o günün koşulları ve o günden bugün sene olmuş 2026 bizler hala çok zorlanıyoruz bir şeylere uğraşırken. Ben de istedim ki ben neyi kolaylaştırabilirim, ben nasıl hizmet götürebilirim, kendi vatanıma, milletime, insanıma, buradaki vizyoner yapıyı nasıl uzlaştırıcı olabilirim? Bu duyguyla biz buradayız. Zaten konumuzda iletişim dedik, gerçeklik algısı dedik. Bunun psikolojik ve nöropsikolojik boyutunu sizden dinleyeceğiz. İletişimin boyutunda sevgili değerli hocam Şenay hocamdan dinleyeceğiz. O yüzden çok heyecanlıyım ve ileride kurullarımızda olmanızı çok istiyorum. Birlikte proje ve eğitimler yapmayı çok istiyorum. Onlar planlanıyor. Devamını geleceğiz inşallah. Ve şu anda sözü yine 15 dakikalık kendi sunumunu, alanını anlatması için değerli hocam Şenay hocama söz veriyorum ve panelimizin bu bölümünde e, diyalogumuzu geliştirelim hocam. Hocam, post-truth dönemle ilgili aktaracaklarımız hepimizin içinde yaşadığı gerçekliğin büyük bir örüntüsü. Biz post-truth dönemle ilgili yaşadığımız 1950'lerden modern çağ, ardından 2000'lere yakın zamanda postmodern çağ, 2010 sonrası sosyal medyanın hayatımıza girmesinden sonra da post-truth dönemin içinde yaşıyoruz. Biz varız, hayat bir şekilde devam ediyor.
Ama kavramlar, algı mühendisliği, sosyal medya üzerinde şu an bizim konuşacağımız konu zaten bunun aslında özeti. Çok ciddi bir algı mühendisliği inşası içerisinde yaşayan bireyleriz. Post-truth dönem 2016'da başlangıç olarak kabul edilebilir ama benim aktarımlarım böyle başlamayacak. Post-truth dönem çok öncesinde çok büyük bir mimari oluşturdu. 80'lerde simülasyon kuramının çok değerli temsilcisi, hatta mimarı diyebiliriz. Baudrillard tarafından hiper gerçeklik olarak adlandırılmaya başlanan bir çalışmaya götürmek istiyorum sizleri. Ne der bu konuda bize? Kitle iletişim araçları ve teknoloji gerçekliği yok ederek gerçekliğin ve sanalın ayrımının yapılamayacağı bir hipergerçeklik sunuyor der bize ki 80'lerden bahsediyoruz. Geleneksel dönem, televizyondan alınan haberlerin sonrası 2016'da başlangıç noktası gibi görülmese de dememin sebebi o. Artık Oxford Dictionary tarafından evet post-truth dönemdeyiz dendi. Ama öncesini ben değerli katılımcılarımıza bir altyazıyla sunmak istedim. Bu bir süreçti. İnşası öncesine dayanıyordu post-truth dönemin. Hakikat sonrası. Hakikat kelimesini çok değil de ben değerli kuramcı Baudrillard'ın hiper gerçekliğini daha uygun buluyorum. Evet, baktığımızda sözlük anlamı, yapay zekayı sorduğumuzda ya da TDK'yı sorduğumuzda post-truth dönemle ilgili olarak hakikat sonrası, gerçeklik sonrası tanımı mümkün. Gerçeğin değil de gerçeğin algısı üzerinde yaşadığımız bir simülasyondan söz edebilir miyiz? Edebiliriz. Şöyle, sosyal medyanın ve sosyal medyadan ziyade İnternet kültürünün, ki ben TÜİK raporunu hemen sunmak istiyorum size. 2026 Ağustos ayında yayınlanır TÜİK internet oranları. 2025 elimizde. %90. Ve bu %90 değerli Yasemin Hocam ve değerli katılımcılarımız 16-74 yaş arasındaki %90'lık bir orandan söz ediyor. Bizim ülkemizde TÜİK raporları bu şekilde. %90 internette yaşayan bir toplumuz. Genel olarak dünyada da oranlar 3 aşağı 5 yukarı aynıdır diye düşünüyorum. Gerçeği istediğimiz gibi evirip özellikle post-truth dönemin, yani gerçekliğin algısı döneminin, hiper gerçeklik döneminin kilit kelimesi duygu ve inançların beslenmesiyle görmüş olduklarımıza bizim yarattığımız gerçeklik. Yani bir profil var, bir gerçek var. Hatta bilimsel kanıtlarla bize sunulan bir gerçek var. Bir de sosyal medyada YouTube, TikTok, Instagram en çok görebileceğimiz mecralar, olaylar ve olgular hakkında en çok bilgileri aldığımız siyasi olaylardan aktüel olaylara kadar bu mecralarda var olan bir gerçek var. Ve bu gerçeği ben Şenay kendi inancımla, duygumla ben yaratıyorum. Bizim şu an konuşacağımız konunun özünde bu var. Çünkü algoritmalar, ki bunlara değineceğiz, hemen sözümü toparlıyorum. Algoritmalar benim beğendiğim diğer bilgileri bana sunuyor. Benim gerçeğe dair olan, sisteme dair olan, denili görmemle ilgili olan alanı kapatıyor. Bu benim gerçekliğimi oluşturuyor. Bunu çok büyük bir tehdit olarak da algılayabiliriz. Bunu çok ciddi bir itibarsızlaştırma olarak algılayabiliriz. Bilim insanlarının, gazetecilerin, reel kaynaklara dayalı pek çok olguyu bize sunan kişilerin bilgilerini ekarte etmek olarak algılayabiliriz. Covid örneği geldi aklıma ki o zaman sosyal medyanın her geçen yıl artan bir ivme var. Sosyal medyanın 5, 6, 7 yıl önceki halini, yıllarını düşünelim. Twitter'ın daha çok popüler olduğu yılları düşünelim. Şu an X dediğimiz. Covid ile ilgili gerçekleri bilim adamlarının açıklamasına mı yoksa insanların verdiği olgulara göre mi değerlendirdik diye yapılan pek çok araştırma var.
deşifre edilen, aktarılan COVID ile ilgili bilgileri, bireylerin sunduğu bilgiler, bilim insanlarının sunduğu bilgilerden çok daha dikkate alındı. Pek çok bilgi verebiliriz. Daha ne örnekler sunacağız ilerleyen zamanlarda. Biz gerçeği istediğimiz gibi görmeyi öğrenen, bunu bilen, bunu yürüten bir kitle haline geldik. Post-truth dönemin aslında özeti bu değerli Yasemin Hocam. 15 dakikalık sunum dediniz. Gerçekle ilgili görüş arasındaki sınırın bulanıklaştığı, duyguların kanıtlardan daha etkili olduğu, ki ben hemen yine bir örnek vermek istiyorum. Her zaman örneklerimiz daha etkili oluyor programlarımızda. 2016 yılında Brexit referandumu ve Amerika Birleşik Devletleri seçimleri yine post-truth dönemi böyle nirvana olduğu, parladığı bir dönem oldu ki 2016'da zaten Oxford Dictionary'nin artık yılın tanımı, terimi olarak post-truth dönemi seçtiğini biraz önce iletmiştim. Hem bu bahsettiğim İngiltere'de gerçekleşen Brexit referandumunda hem Amerika'da gerçekleşen başkanlık seçiminde sosyal medyanın etkisi realden o kadar etkili oldu ki Clinton'ın 2016'dan söz ettiğimiz o dönem Clinton'ın halk tarafından sosyal medya paylaşımlarında elit ve güven vermeyen, halktan görünmeyen algısı Trump'ın kişilere ben sistemi değiştireceğim noktasında öfkelerine ve duygularına yönelmesiyle neden Trump'ın seçildiğini bize aktaran, gösteren o bahsettiğimiz işte gerçek değil, gerçeğin algısı noktasını burada belki biraz gözlemleyebiliriz. Kişilerin duygularına yönelen, inancına yönelen, öfkeye yönelen bir seçim kampanyası Trump'ın kazanmasına sebep verdi. Çünkü onun algısı toplumda böyleydi. Bu da onun daha farklı bir, hatta halk oylamasını kazanan Clinton değil, Clinton'ken Trump'ın başkan seçilmesine kadar gitti. Biz böyle bir dönemde yaşıyoruz. Biz paylaştıklarımızla, paylaşılanlarla, o dünyanın içerisinde işte o yüzden bunun simülasyon kuramının çok değerli ismi Baudrillard'dan örnek verdim. 80'lerde bunu görmüş, hiper gerçeklikten bahsetmiş ki şu an üzerinden kaç yıl geçti. Tam içindeyiz. Bu biraz önce bahsettiğim itibarsızlaştırma uzmanların görüşlerinin değil de itibar yönetimsizliğinden bahsettiğim bilginin yanında kutuplaşmanın arttığı bir olgu da yaratıyor bize post-truth dönem. Çünkü insanlar farklı görüşleri dinlemek yerine biraz önce ilettiğim gibi değerli Yasemin Hocam resetliyor. Sadece kendi inanç ve duyguları devreye giriyor. Kurumlara ve bahsettiğim gibi bilim insanlarına ya da işin uzmanlarına güven azalıyor. Olumlu yönleri de var mı? Şöyle var. Eleştirel düşünmeyi teşvik edebiliyor size. Yani burada sosyal medya okuryazarlığı çok devreye giriyor. Hocalarımın aktarımlarında bize en çok aktardıkları çok değerli bilgilerden biri. Değerli, hep bahsederiz sizinle Profesör Doktor Uğur Batı Hocam. Her daim eğitimlerini almaya devam ettiğim. Post-truth dönemin böyle olumlu bir yönü de var. Ama burada olumlu yönü çeviren kişi yine kişinin kendisi. Bunu nasıl çevireceğini bilebilme. Sosyal medya okuryazarlığında kaynaklara güvenirliğine ya da sosyal medyadaki süreyi, zamanı, çünkü zihinsel bağlamda bunu bence İlbey Hocam zaten çok iyi açıklayacaktır. İletişim psikolojisinde bizim de bildiğimiz. Biz algılarımızı, aldıklarımızı bir yaratı haline sunabiliyoruz. Beyin buna çok müsait, hantal bir yapılanma. Bu anlamda orada insanın, kişinin kendi bilirliği, sosyal medya okur yazar bilirliği devreye giriyor. Doğrulama alışkanlığını kazandırabilir mi? Kazandırabilir. Sosyal medya okuryazarlığımız genel geçere dur diyebilir mi? Hani o akışa, akıntıya girmemizi engelleyebilir mi? Burada yine kişinin sosyokültürel, demografik özellikleri devreye giriyor. Farklı görüşlere erişimi artırması açısından, evet, çok farklı görüşlere erişimi artıran bir dönemdeyiz. Sosyal medya bize bunu sağlıyor. Post-truth dönemin olumlu özelliklerinden biri olarak görebiliriz Yasemin Hocam. İletişim becerilerinin önemi çok gelişebiliyor. Özellikle bizim alanımız bu. Bilginin doğru ve anlaşılır aktarılmasının değeri daha da iyi anlaşılabilir mi? Çünkü çok mecraya, çok insana, biraz önce bahsettiğimiz TÜİK raporu %90'dan söz ediyoruz. Çok insana ulaşıyor. Burada da kişinin
Kültürel yapısı, biraz önce ilettiğim gibi demografik özellikleri devreye giriyor. Ama biz kendi ülkemize dönersek, Türkiye'ye dönersek, okuryazar oranımıza dönersek, bırakalım sosyal medya okuryazar oranını, bunu nasıl başarabiliriz? Bununla ilgili de çok ayrı bir platformda konuşmak lazım. Sosyal medya okuryazarlığı bu kadar düşük bir yapılanma içerisinde ülkelerde bu dönemi, bu sanal gerçeklik dönemini kendimizi, iletişim kodlarımızı, o öznel iyi oluş halimizi iyi bir şekilde gerçekleştirerek nasıl oluştururuz? Bu da ayrı bir konuşma konusudur değerli Yasemin Hocam. Harika katkılar sunuyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şeye işaret ettiniz. Hani hızlı değişen günümüzde modern çağ diyoruz, teknoloji diyoruz. Yani biz kendi jenerasyonuma baktığımda biz bilgisayarla bile çok uzun yıllar sonra bir araya geldik. Şimdiki yeni nesil çok daha rahat bunun içinde erişilebiliyor bazı şeylere. Ve benim gerçekten gözlemlediğim her şey çok hızlı akıyor ve bu bizim insan ilişkilerimize, hayata karşı duruşumuza e, etkiliyor diye düşünüyorum. Dediklerinize çok yönünden katılıyorum ve bu şöyle bir şey de var hocam. Bu yanlış bilginin bu kadar hızlı bir şekilde yayılması ya da bu yanlış bilginin artıları var dediğiniz olumlu yanları da var. Eleştirel düşünebiliyoruz, seçici olabiliyoruz ama yine de buna rağmen bu iletişim mekanizmalarına baktığımızda bu hızlı yayılmanın bizi en çok hangi konuda etkiliyor? İletişim süreçlerinde, insan ilişkilerinde nasıl çok etkiliyor daha çok bu süreç? Olumlu açıdan yaklaştığımızda ivme biraz sarsılabiliyor değerli hocam. Çünkü postürük dönem akıntıya kapılma deyimi burada çok doğal. Burada her türlü insanın, her türlü bilgiye sahip olan insanın e, öğrenim düzeyi ne olursa olsun herkesin bulunduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Bunu kimi olumluya, kimi olumsuza çevirerek hayatında kullanıyor desek çok büyük bir genelleme yapmış oluruz ve genellemeyi kabul etmeyecek kadar farklı bir post-truth öyle bir kapsam değil. Yani çünkü algılarımızı istediği şekilde çok güzel bir artık yapay zekanın da hayatımızda son yıllarda bu kadar devrede olduğu bir dönemde algılarımızı o kadar iyi yönetebiliyor ki. Yani burada e, algı sensörlerini açık tutabilen insan sayısının yükselmesi ancak bizim olumsuz anlamda etkilenmemizi yok edecektir. Yani sosyal medyanın influencer dünyasında yaşarken sosyal medyadaki uzmanların bilgilerine erişebilmek sanıyorum sosyal medya okuryazarlığı ile ilgili kişilerin eğitim alması ya da bilinçlenmesiyle mümkün. Onun dışında bu akıntının içerisindeyiz. Öyle bir akıntı ki kendimiz günlük yaşam içerisinde zaman yönetimini, algı yönetimini, bilgi yönetimini ne kadar iyi yapabiliriz noktasında kendi kendimize dönmemiz gereken bir hal aldı. Sosyal medya ile ilgili bir paylaşımı gerçekleştirebilme ve insanların algısını yönetebilme üzerine zaten eğitimler veriliyor. Sen Instagram'da şu kadar like almak için, şu kadar beğeni, yorum almak için bunları yapmalısın denilen algoritmalar var. Biz bunun içerisinde nereden nasıl bir yürüyüş yolu, o yürüyüşü de nasıl istediğimiz noktaya götüreceğiz. Sürekli düşünülmesi gerekiyor bunun. Bunu sürekli düşünebilecek bir hal var mı kişilerde, kitlelerde? Ekonominin bu halde olduğu, siyasi dengesizliğin bu halde olduğu, kitlesel yaklaşımlarda şu anda böyle bir hal görünmüyor. %90 çok büyük bir oran. Türkiye'de %90 TÜİK verileri. Ben dünyada çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Gelişmiş olan ülkelerde de internet oranı yüksek. İşte burada zaten ayrımsanamayacak bir şey var değerli Yasemin Hocam. O %90 ile %80'de ne kadar doğru bir sosyal medya okuryazarlığı var. %90 diyelim Danimarka, diyelim Finlandiya, diyelim Avrupa'da bir ülke. Doğru okuyorsa bu dönemi çok güzel bir şekilde izole olmadan, duygu nadasına girmeden, duygularını, inançlarını ayırabilerek, ben bunu ayırıyorum, bu reel olguya, bunu katmıyorum diyebilmenin yolu
Yine dönüp dolaşıp tabii ki eğitim ve bahsettiğim sosyal medya okuryazarlığından geçiyor. Dünyada bununla ilgili şu an çok şey yapılıyor ama yapılmıyor çünkü işlerine gelmeyecek bir şey. O algoritmanın dönmesi, rant pazarı kişilerin bu anlamda doğru okumayı yapmasını da engellemek üzerine kurulu. Biraz önce bahsettiğim algı filtresi o. Yani burada bir rıza mühendisliği yok aslında. Her şey onunla başlıyor gibi görünse de hiç öyle bir durum söz konusu değil. E, Çok olumlu konuşmayı seven, çok pozitif bir insan olduğumu bilirsiniz ama konumuz da değil. Konumuz post-truth dönemde gerçeklik algısının gerçeklerin önüne geçmesi. Ve bununla ilgili dönüp dolaşıp eğitim noktasında kişilerin ulaşım kaynaklarını da ayrıca yine başka bir konuşma konusu bu. Biz doğru ulaşım kaynaklarına ulaşmaya cesaretliyiz. Evet, ulaşmada bize engel var mı? Bu ayrı bir konuşma konusu olacaktır. Çünkü engel var. Şu an var. Görünen o portrede. Şu an bize kendi istedikleri şeyi servis ediyorlar. O algıyı yaratarak o algoritmayı. Hatta şeyi de şunda benim okuduğum kaynaklardan da ifade edebilirim ki biliyorsunuz hani TikTok China yani Çin yapımı. Trump buna çok karşı çünkü gençliği buna göre yönlendiriyor ve kendi ülkesinin öğrencilerine, insanına sundukları algoritma gösterdikleri yapıyla üçüncü dünya sınıfları ya da işte onların kategorize ettikleri ülkelere yaptıkları servis ve sunumların farklı olduğunu biliyoruz. Yani benim ülkemdeki insan, Türkiye'deki bir genç TikTok'a girdiğinde gördüğü şey abuk sabuk saçma sapan şeyler olabiliyor. İstismara açık şeyler olabilir, hiçbir koruyuşu yokken ya da beyni yıkayan başka şeyler olabilirken kendi çocuklarına tamamen bilim, felsefe insanlarına bu şekilde ve onları yönetebilecek, onlar biraz şeyde yetiştikleri için işte şu anda iki ülke arasının başkanlarında bile bunun savaşı var. Özellikle Trump buna karşı ülkeye sokmuyor vesaire. Ama bunun altında da işte şu anda savaşlar önce topla, kürekle, silahla, oklayken geçmiş zamanda şimdi dijital platformda yapay zeka öyle bir hayatımıza girdi, sosyal medya öyle bir hayatımıza girdi ki kontrol edemiyorlar ve benim yine gözlemlediğim kadarıyla bastırılmış otokratik yapılarda gelişen, yetişen nesilleri hep bir yerde sıkıştırıyorlardı kurallarla, yasalarla. Ama gençler özellikle şu anda Z kuşağı dediğimiz gençler bir yerde kendini ifade edebilecek bir platform bulamıyorlardı özgür bir şekilde. Kendi ülkemizin insanlarına örnek verecek olursak. Ama sosyal medya onların çıkış noktası oldu. Çünkü orada bir denetleme çok fazla kontrol olamadı. Sadece bazen kesmek durumunda kaldılar. Ve aslında bu kadar gürültü kirliliği, bilgi kirliliği, çok seçeneğin arasında bir iyi şeyde hizmet ettiğini düşünüyorum hocam. Gerçekten müzik yapmaya, ifade etmeye, özgüvenle çıkıp bir alan bulabildiler. Yani ben hep şey derim, hiç yoktan yani geç hiçten iyidir, hiç yoktan iyidir gibi. Yani hiçbir şey yapmamaktansa belki eğri yapıyor, belki yanlış yapıyor ama en azından bir şeyler yapıyor, bir şeylerle uğraşıyor gibi bakmak da gerekiyor burada. Sizi çok bu konuda söylediklerinize, yorumlarınıza gönülden katılıyorum. Bu perspektiften bir giriş yapmak istedim. Gerçeklik algınızı, psikolojik iyi oluşumunuzu da gerçekten hem dönüştürüyor ve hem etkiliyor. Ve bu bağlamda yine şöyle bir soruyla desteklemek istiyorum sizi. Bu eleştirel düşünce bir şekli dedik ya, algı filtresi dedik. Dinleyicilerimize de aramızda mutlaka düşünüyorlardır. Nasıl bir filtre koyabiliriz? Yani bizim kendimizi kontrol edebileceğimiz o algı filtremizdeki düğmemiz ne olmalı ya da kriterimiz ne olmalı? Bu konuda söyleyebileceğiniz, burayı destekleyecek bir iki şey var mı acaba? Em, Z kuşağından bahsettiniz. Hatta şu an alfa kuşak. Z kuşağı oğlum, alfa kuşağı kızım. Benim gördüğüm Doğru, alfaya geçtik. Ben Z'de kaldım. Yetişemiyorum. benim Alfaya gördüğüm geçtik. Ben Z'de kaldım. Yetişemiyorum. benim gördüğüm profil inanın var ya bir klişe festival gibisin katılmak istiyorum. Ben festivale girmek istiyorum ama önce tabii overthinking yapan kızımı anlamam gerekiyor. Ne yapıyorsun diyorum. Overthinking yapıyorum. Neden anneciğim? Hani şu an duygu alanıma, düşünce alanıma giriyorsun. Ben şu an duvara bakıyor ve kendini resetliyor. Onun o düşünce alanına girmemem lazım. Ben bunları anlamaya çalışıyorum. Ghosting'i anlamaya çalışıyorum. Daha bende ne kelimeler var. Bunlar alfa kuşağı olan kızımdan. Z kuşağı olan oğlum onlar
Post-truth dönem sosyal medya ikilisinden bu kadar bahsederken onlar 23 yaşında, onlar biraz daha bilinçli kullandı. Çünkü bilgisayardan çıkıp cep telefonuyla karşılaşan bir kuşak, Z kuşağı. Bilgisayar da var. Cep telefonu onları o kadar saramadı. Bilgisayarın vermiş olduğu daha az konfor alanı cep telefonu kadar etkili olamadı. Cep telefonu elinde olan alfa kuşağıyla cep telefonuna sonradan kavuşan Z kuşağı arasında post-truth dönemde çok büyük bir farklılık var. Sizin biraz önce bahsettiğiniz Z kuşağındaki temsilciler. Onlar alfada yer alabilecekler mi? Yoksa hologramlarla mı gerçekleşecek onların acaba yeteneklerini sergileme mecraları? Bunu göreceğiz. Z kuşağı bu dönemi sosyal medyayı en iyi kullanan bizlerdense Baby Boomers, Y, X ve Z en iyi kullanan. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Z kuşağındaki bir bireyin sosyal medya okuryazarlığıyla Y ve X kuşağındaki bireyin sosyal medya okuryazarlığı aynı değil. Hani X kuşağı Facebook'ta daha çok, Y kuşağı Instagram'da, ama siz Z kuşağını bunların hiçbirinde çok sürekli müdavim olarak göremezsiniz. Onlar çok daha farklı mecradalar. Onlar YouTube'da kreatif programların ardında koşuyor. Onlar olumlu kullananlar. Yeteneklerini çok iyi ifşa edenler. Z kuşağıyla takılan, Z kuşağıyla muhabbet eden, Z kuşağından bilgi, eğitim alan şanslıdır diyebilirim post-truth dönemde. Bunu hayatına gerçekten çok güzel entegre edebilen bir zekadan bahsediyoruz. Alfa kuşağı o yapayın içerisinde çok yoğun yaşamakta. TikTok kültürü biliyorsunuz alfa kuşağında çok yükseldi değerli hocam. 2019 sonrası doğanları biraz kapsıyor. Alfa kuşağı, pardon 2014-2005 sonrasını kapsıyor. Şu an tek yönlü görülse de alfa kuşağında da sabun köpüğü görünen bir özgüven olsa da olumlu yöne kullanacak aileler bu konuda destek olacak. Onlarla beraber içerisinde yer alacaklar. Ailelerin alfa kuşağında çocuğu olan ailelerin çocuklarının cep telefonlarını Family Link'ten kısıtlamaları çok yeterli değil. Bunu bilakis birebir yaşayan biriyim. O kısıtlamanın dışında hayatlarına katacakları sosyal aktivitelerle belki de bu algı yönetimi, algı mühendisliğinin içinden sıyırabilecek çocuklarını. Burada ailelerle de ilgili çok farklı bir, yine ayrı bir yöne gider konuşmamız. Biz geneli konuşuyoruz. Burada çok ciddi görevler var. Çok yasal sınırlandırmalar getirildi. En son Arabistan'da getirildi. 16 yaş. Bir müddet önce zaten Avustralya'da duymuştuk. Tamam. Türkiye'de de yasadan geçti. Evet. Çocuk bir şekilde ulaşabiliyor. Yani onun 16 yaş öncesi olması bu ulaşılırlığı engellemiyor. Zaten engellemek onların bilgi donanımlarını aldıkları kaynağı, yani suyunu kesmek olur. Yine orada çerçeveleri koyacak, onlarla beraber bu yolda yürüyecek olan çok önemli bir aile ortamı var. Siz aile olarak ilgilenirsiniz. Diğer aile ilgilenmediğinde çocuğunun o dünyada neler meydana, en son ülkemizde yaşanan o vahim olayı biliyorsunuz. Öğretmenimizin yaşadığı konuyu bu hüzne indirmeden, sen ne kadar çocuğunu bu konuda iyi bir şekilde sosyal medya okuryazarlığını yapmaya çalışsan da, sen öyle bir anne baba olsan da diğer taraf öyle değilse nasıl yöneteceğiz? Her anlamda değerli hocam, bizim sosyal medyayı yönetebilme adına zaman yönetimi, günün belli zamanlarında, belli şekillerde kullanım yönetimi belki en akılcı çözüm şu anda. Bir profesör de olsa yapay zekayı kullanıyor, bir öğrenci de olsa yapay zekayı kullanıyor. Ben P4C atölyelerimde bana bilgi ver, bu konuda beni yönlendir dediğimde bana istediğim soruları veriyor. Diyelim ki biz o gün adalet konusunu çalışacağız. Kişilerin kendilerini ifade edebilmeleri için uyguladığım bir program biliyorsunuz değerli hocam. P4C programında felsefi, derinlik, düşünce, ifade gibi içerikleri olan bu programda yapay zekanın bana vermiş olduğu sorular benim sormak istediğim sorular değil. Hala değil.
o duyguyu ya da karşımdaki kitleyi tanımadığı için ona soracağım soruları hala değil. Evet, bana bir özet sunuyor. Bana bir öngörü geliştirmemde destek oluyor. Çok da değerli. Ama bu kadarla sınırlı kalırsa ben oradaki zamanımı oradan çıkarıp artık gerçek hayattaki gerçek insanlara o soruları kendi bilgilerimle oluşturursam sanıyorum zaman yönetimi sorunuzun cevabı olabilir. Herkesin ama hocam profesöründen öğrencisine kadar herkesin kullandığı bir platform çünkü yapay zeka ya da sosyal medya. Belki yıllar sonra bu program sosyal medya kelimesi yer almayacak da sadece yapay zekaların insanların hayatındaki tüketim kültürünü konuşacağız. Ama şu an sosyal medya daha yukarıda, yapay zeka kullanım oranı daha düşük olduğu için. Yıllar önce Face yukarıdaydı, Instagram yoktu gibi. Evrile evrile şu anki durum YouTube, TikTok, Instagram üzerinde en çok kullanım oranları. Değerli hocam çok teşekkür ederim. Ben İletişimin ne teşekkür ediyorum. olduğunu, iletişimin bize yansımalarını, geçmişte yaşadığımız, bildiğimiz iletişim ile şu anda karşılaştığımız durumun gerçekten çok ayrı uçlarda artıları var, eksileri var. Ve bu durumun, iletişimin ve medyanın gerçeklik algımız üzerinde gerçekten çok büyük bir etkileri var. Bunu görüyoruz hayatımızda, çocuklarımızda. Kontrol edemiyoruz, nasıl değerlendireceğimizi bilmiyoruz. Bunun için ayrı bir eğitim bilmek gerekiyor. Böyle bir şekilde işte biz de üzerinde konuşa konuşa gide gide bunun bizim üzerimizdeki etkisini en iyi hale, en kapsamlı hale getirmek için uzmanlarla da işbirliği yaparak bir tanışa da sorarak ilerleyeceğiz. Peki benim aklıma hemen şu soru geliyor beraberinde. Değerli hocam hani biz bir 15 dakika kısıtlaması gel dedik ama biz bizeyiz ve programımızın akışında zamanı yönetirken tabii ki biraz geç başladık. Teknik şeyler oldu. Burada bir kısıtlılığımız yok. Ben sizi günlerce dinleyebilirim ama diğer konuğuma da söz vermek ve işin o boyutundan bir ele Kesinlikle. almak istiyorum. Hem sizi de biraz bir dinlendirelim. Ondan sonra tekrar soru cevap katılımcılarımızın ve değerli dinleyicilerimizin de yorumlarını ben duymak istiyorum. Burada ebeveyn olan ailelerimiz var. Hem uzman ama işte sizin rolünüz gibi aynı zamanda bir annesiniz. Kimlik rollerinizin arasında o da var. Hayata birçok perspektiften bakıp aynı olayı farklı boyutlarda değerlendirebiliyorsunuz. Bu da bizim zenginliğimizi getiriyor deyip ardından ben şöyle bir şey yapacağım. Farklı bir bakış açısıyla işin zihinsel boyutunu ve psikolojik anlamda bilimsel yanıtlarını da duymak için müsaadenizle, yüksek müsaadenizle sunduğunuz katkılar için tekrar teşekkür ederken sevgili hocam Doktor Psikolog İlbey Uçar hocama söz vereyim. Sonra tekrar bir araya gelelim 5-10 dakika sonra. Nasıl naif bir kapanış bu. Merakla İlbey hocamı dinlemek istiyorum ben de. Tamam. Kapanış değil bu, geçiş. Böyle güzel bir geçiş. Geçiş. Harika bir Geliştiriyoruz. geçiş. Siz bize iletişim nedir, ne değildir, geçmişte neydi, şu an karşılaştığımız durum nedir, bizi nasıl etkiliyor dedik, nelere dikkat etmeliyiz dedik. Temel ilkelerinden bahsettiniz yapının. İlbey Hocam da işin zihinsel boyutunu, psikolojik dayanıklılığı, bizi psikolojik ve nöropsikolojik açıdan nasıl etkiliyor, performans açısından nasıl etkiliyor, bir de onun perspektifinden bakış açısıyla değerli bilgilerini alalım, dinleyelim, keyifle derim. Buyurun hocam. Keyifle. Şöyle söyleyeyim, Şenay Hocam'ı çok dikkatle dinledim ben ve çok güzel noktalara değindi aslında. Mesela bununla ilgili Türkiye'den bazı gerçeklerle beraber bazı şeyleri, tabii bizim işimiz burada gerçekleri konuşmak, kesinlikle siyasetle alakamız yok. Şimdi şöyle bir şey var. Post-truth dönemden önceki dönemlerde, çok eski zamanlarda mantıkta şöyle bir şey vardı. Aristo mantığında bilgi sıfır ve bir arasındaydı. Yani bilgi ya vardı ya yoktu, ya evetti ya hayırdı, ya doğruydu ya yanlıştı şeklinde bir varsayımla temel alınıyordu. Ama sonrasında modern dünyada o özellikle Şenay Hocam'ın bahsettiği hiper dönemle beraber hipermodernite ile beraber Fuzzy mantığı devreye girmiş oldu. Fuzzy mantığı da şunu önerir. Der ki sıfır ve bir arasında aslında kesirler var. Aslında çok fazla değer var. Çok fazla renk var. Bunu da bir araya getiren hem hücresel olarak düşünebilirsiniz, disiplinler arası düşünebilirsiniz. Özellikle bilginin kontrolü kısmıyla ilgili ilk robotik çalışmalarla beraber sibernetik bilimi ön plana çıkıyor. Şimdi sibernetik biliminde şöyle bir varsayım söz konusuydu. Bilgi belli bir kontrol sürecinden geçecek.
Ve bu kontrol, her kontrolün başında bir kontrol noktası bulunacak ve doğru bilgi şeklinde bir çıktı elde edecektik ve hiçbir şekilde yanlışa varmayacaktık ya da bir e, negatif olasılığa varmayacaktık. Ama aslında öyle olmadı. Şenay Hocam'ın da anlattığı gibi aslında gerçekler bizim umduğumuzdan çok daha farklı bir noktaya gitmeye başladı. Çünkü insan beyni ne yazık ki gerçekleri olduğu gibi algılayamıyor. Yani bu mesela bir psikolog olarak bizim kendi danışanlarımız geldiğinde de mesela dışarıdan baktığımız için böyle söylüyoruz. Bizde hasta değildir, danışandır. Baktığımız zaman insanların olayların parçasıyken, problemlerin parçasıyken uzaktan bakmak imkanlarının olmaması sebebiyle içinde bulundukları durumu değerlendirirken doğal olarak kendi algısal yorumlarıyla değerlendirdikleri için problemi çözemedikleri, doğal olarak problemi tanımlayamadıkları sonucu çıkıyor. Aslında bu sosyal medya olayında da bu sosyal medya sürecinde de aslında bu çok sıklıkla olan bir şey. Aslında birçok problem var. Yani şimdi mesela insan beyni bilişsel yükü çok fazla aldığı zaman ne yazık ki hangisine odaklanacağı konusu bir belirsizlik mefhumu oluyor. Yani orada belirsizliğe tahammülsüzlük kavramı ortaya çıkıyor. İnsan beyni doğası gereği belirsizliğe tahammülü olan bir şey değildir. O yüzden netleştirmek, sınırlarını çizmek gerekir. Mesela örnek veriyorum, sosyal medya bağımlılığı olsun ya da işte sosyal medya ile ilişkili birçok problemler olsun. Türkiye'de son yıllarda en çok yükselen şeylerden bir tanesi sanal kumar, mesela sosyal medya ile bağlantılı bir şeydir. Onun dışında sosyal medyadan dolayı depresyona girenler, tanısal olarak söylemiyorum, biz tanı koymuyoruz çünkü. Ama süreç olarak anlamlandırmak adına söylüyorum. Ee, Bu süreçlere maruz kaldıktan sonra, sosyal medyaya maruz kaldıktan sonra ve bir netlik ortaya koyamadığımız için doğal olarak sonuçları aslında hezyanla yaşıyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Sosyal medyaya yaklaşımda bulunurken aslında herkes kendi inanç, duygu ve beklentileriyle yaklaşıyor. Yani aslında biz insanoğlunun temel doğası gereği bir varoluşsal arayış içerisindeyiz. Yani kendimizi nerede bulacağımız konusunu arıyoruz. Mesela hocam kuşaklar arasındaki farklılıklardan bahsetti. Ve mesela iki tane farklı kuşağın kendini bulma biçimini ortaya koydu. Çünkü şimdi orada şöyle bir şey var. Mesela ben işte X kuşağına giriyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam. E, Yanlışsam düzeltin. Şimdi mesela şöyle bir sıkıntı var. Aslında mesela bizim zamanımızda her şey daha netti. Yani örnek veriyorum. İşte okula gidiyordun, çalışıyordun, bir meslek ediniyordun ve o mesleğin sonucunda işte hayatını iyi idame ettirebiliyorsun, işte ev alabiliyorsun, araba alabiliyorsun gibi gibi bir gerçeklik ve netlik içerisinde büyüdükten sonra aslında biz biraz sudan çıkmış balığa dönmüş olabiliriz hocam. Onu söyleyeyim. Çünkü gerçeklikte bizim algımızın şekillendirildiğiyle bizim bulduğumuz arasında çok farklı oldu. Bu tabii ki bütün dünyada böyle. Yani yurt dışında da mesela öğrencilerim oldu, danışmanlık verdiğim insanlar oldu. Orada da benzer problemler var. Yani aslında genel olarak dünyada bir belirsizlik kavramı söz konusu. İnsan psikolojisinde de bunun üstesinden gelebilmek için öncelikle şeyi anlamak gerekiyor. Yani bir problem varsa bu problemin olduğu gibi görmemiz lazım. Yani aslında bu biraz problemle başa çıkma becerisi. Yani bir zorluk yaşamadan, işte belli bir noktada dayanmadan, işte bir şeyleri aşmadan, sorunların üzerine bir çözüm üretmeden biz ne yazık ki psikolojik dayanıklılığa sahip olamıyoruz. Aslında ben burada çok konuya geçiyorum ama çünkü süreyi de çok şey yapmak istemiyorum. O yüzden de psikolojik dayanıklılığımızın arttırmamız gerekiyor bireyler olarak. Ne yapabiliriz? İşte mesela sosyal medyada belli filtreler var. İşte sevmediğimiz haberleri katlanmak zorunda değiliz aslında. Tamam mı? Yani onları mesela bildirebiliriz ya da bunu görmek istemiyorum tarzında artık yeni filtreler var. Bunları yapabiliriz ama ben mesela en çok tavsiye ettiğim şey gündemden haberdar olmak önemli bir şey ama insan psikolojisine ters geliyorsa ve kötü etkileniyorsak sosyal medya detoksu en sağlıklısı. Çünkü insan psikolojisi
gerçekten kronik bir belirsizliğe dayanamaz. Ya bu herkes için geçerli. Yani bir psikolog da olsak sonuçta aynı belirsizlik konularını yaşadığımız zaman biz de psikoloğa gitmek zorundayız mesela gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bu herkes için böyle. Temelde hepimiz insanız ve insanla ilgili konular çok fazla belirsizlik içeriyor. Özellikle bu şey konusunda da e, bu Şenay Hocam'ın bahsettiği konularda çok önemli şeyler var. Mesela bilişsel yanlılıkla ilgili bazı kavramlar var. Yani biz aslında belli bir bilişsel yük olduğu zaman işte gerçeği görmekte zorluk yaşıyoruz. Aslında bu bizim için zor bir şey. Çünkü düşünmek zorundayız, empati kurmak zorundayız, anlamak zorundayız ve gerçeği olduğu gibi kabul etmek zorundayız. Yani işimize gelmese de bu böyle. Ama insan beyni bilişsel yük arttığı zaman da ne yazık ki bir alternatif düşünce üretmekte problem yaşıyor ve en kolayı inançlarımız ve beklentilerimize göre şekillendirmektir. Yani ben örnek veriyorum mesela bir ortada bir mesele var mesela nasıl söyleyeyim işte e, sokaktan biri geçiyor mesela. Adam bağırıyor mesela. Ya bu adam bağırıyorken mesela ona biraz dikkatimi versem, işte niye bağırdığını anlasam, acı mı çekiyor aslında yoksa başka bir problem mi var bunu anlasam, bu aslında benim problemi anlama, tanımlama sürecimle ilgili bir şey. Bu gayret isteyen bir şey. Ama ben diyorum ki dışarıda çöpçü var işte ya da hırdavatçı var çöpleri topluyor deyip umursamıyorum. Aslında modern dünyada yaşadığımız en büyük problemlerden biri bence bu. Çünkü biz gerçekten bir şeyler bizim başımıza gelmedikçe önemsemiyoruz. Çünkü insan doğasına göre mesela Araplar psikoloji ilmini şöyle tanımlar. İlmün nefs diye tanımlarlar. Yani burada aslında söylenen şey şudur. Hayattan zevk alıyor muyuz, almıyor muyuz? Yani hayattan ne kadar zevk alıp almadığımıza bakıyoruz. Buna baktığımız zamanda da hayat şartlarının zorlandığı bir evrede herkes kendisinin kolayına gelen, işine gelen ve onu çok yormayacak şeylere yönelmeyi tercih ediyor. Mesela iki tane konudan bahsetmek istiyorum bu konuda. Mesela hocam bir öğretmen örneği vermişti ama ben başka bir öğretmen örneği vereceğim. Mesela örnek veriyorum işte Türkiye'de ücretli öğretmen konusu mesela. Şimdi insanlar işte çıkıyorlar, bu başka ülkelerde de vardır elbet. E, Diyorlar ki bizim bu hakkımız yani. Biz bununla ilgili problem yaşıyoruz. İşte ücret almamız, para almamız lazım deniyor ve orada bir takım problemler yaşanıyor. Ama buna aynı sektörde olmayan diğer öğretmenler tepki gösteremiyor. Bu her zaman siyasal baskı değildir. Bu bazen Stockholm sendromuna çok benzer. Yani biz içinde zorluk yaşayacağımız bir konu söz konusu olduğunda geri plana çekiliriz. Yani bize dokunulmasın, bize hiçbir şey yapılmasın, biz böylece zarar görmeyiz. Temel argüman budur. Çünkü İnsan psikolojisi tamamen kendini önceler. Birçok problemde de böyledir. Yani örnek veriyorum işte e, bir problem yaşarsınız ve mesela yetişkin olma aşamasına gelesiye kadar eğer anneniz ve babanız size sürekli susmayı öğretirse, sürekli sizi baskılarsa ondan sonraki süreçte hayatınızda susmayı öğrenirsiniz ve diğerlerini anlam atfedemediğiniz için başınıza gelen her türlü felakette kendinizi suçlarsınız. Çünkü anlamı dışarıya atfetmek daha zordur. Çünkü dışarıda karşılığını bulamayacağımızı biliyoruz. Çünkü öyle öğrenmişiz. Burada da aslında bir beklentiyi şekillendirme var. Sosyal medyada da benzer durumlar. Bir diğer konu mesela Türkiye'de güncel konuları almaya çalışıyorum. Bunlar aslında önemli şeyler psikolojik açıdan. Bir diğer konu mesela insanların işte tapusal haklarının ellerinden alınması gibi düşünün. Tamam mı? İşte İstanbul'da bazı semtlerde birden insanlar uyanıyorlar ve bir bakıyorlar ki evleri artık yok. Mesela geçen gün birkaç kişiyle konuştum yaşadığım sitede. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz dediğim zaman herkes şunu söylüyor. Diyor ki bize bir şey olmaz. Çünkü bu insan psikolojisinin temel algoritması. Yani bana bir şey olasıya kadar, canım yanasıya kadar dışarıdaki her şey benim için dışarıdaki bir nesnedir. Bana ait olmadıkça beni alakadar etmez deyip işin içinden çıkıyorlar mesela. Burada da yapacağımız en iyi şey empati gücümüz
her zaman yüksek olmalı. Empati gücü olmayan insan psikolojik olarak iyi oluşa sahip olamaz. Yani empati derken kendimizden fazla vermeyi kastetmiyorum. Tamamen gerçeği olduğu gibi görmek, bununla ilgili empati kurmak ve bununla ilgili yapılabilecek şeyler varsa bunları yapmak. Bundan daha fazlası yok. Bir diğer konu, şimdi insan psikolojisinde en çok Türkiye'de mesela benim net gördüğüm, yani Türkiye'de sıradan, işte siz gibi ben gibi sıradan vatandaşların anlamadığı bir konu var. İnsan psikolojisi bedenden ari bir varlık değildir. Yani sadece kafamızdan ibaret değil psikoloji. Yani biz bedensel sağlığımıza iyi bakmamız gerekiyor. İşte spor yapmamız gerekiyor. Doğru beslenmemiz, düzgün beslenmemiz gerekiyor. Bütün bu süreçlerden sonra, ondan sonra psikoloji ne durumda diye bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir başka konuda ne vardı? Evet, bilişsel yanlılıklarla ilgili şey var. Mesela sosyal medya ile ilgili şey çok önemli. Mesela nasıl sunum yapıldığı, yani buna çerçeveleme etkisi deniyor. Mesela örnek veriyorum, bir ürünün mesela bize pazarlanırken e, bir ürün belli oranda yağlı mesela, tamam mı? İşte ifadesel olarak deniyor ki %20 yağsız, %80 yağlı. %80 yağlı, %20 yağsız. Siz ilk bilgiyi nasıl algılarsanız o şekilde ona göre tepki veriyorsunuz. Yani bilginin sıralama şekli de önemli. O yüzden mesela sosyal medya ile ilgili, zaman yönetimi ile ilgili yapılacak en iyi şey, hayata dair bir planımız olması lazım. Hedefimiz olması lazım. Aslında hangi yaş olursa olsun hem ara hem ana hedeflerimiz olması lazım. Çünkü hedef olmadığı zaman insan sanki böyle zamansal bir böyle galaksi yolculuğunda kayboluyor gibi oluyor. O yüzden bu konuda da kendi hayatımızı biraz kendimiz regüle etmemiz lazım. Aslında bu konuda kurtarıcı bizden daha, yani bizden daha kurtarıcı bir varlık yok. Yani diğerleri bizim hayatımızı bizden daha fazla yönlendiremez. Buna biz şey diyoruz. E, ex- Extroversion, yani dışarı dönük olarak bir şeyleri beklersek burada sanki hep kurtarıcı başkasıymış gibi oluyor. Ama aslında insan psikolojisinde her şey bizle ilgili. İşte duygularımızı nasıl tanımladığımız, düşüncelerimizi nasıl tanımladığımız, kendi benliğimizi nasıl tanımladığımız, yani kendimizi belli bir noktaya konumlandırmamız gerekiyor. Kendi benliğimizi tanımamız gerekiyor. Ondan sonra diğerleri hakkında bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam, böyle sizi ilgiyle izliyorum. Dış seslerin akışı bozmaması için sesimi de kısıyorum. Yani söyledikleriniz o kadar haklılık payı var ki ve çok güzel, yani düşündürüyor beni. Şu açıdan düşündürdü. Biz insanı sadece insan çok nasıl derler, kozmopolit bir varlık aslında. Yani sadece insanı zihinsel olarak ele alamayız, psikolojik olarak ele alamayız, bedensel olarak ele alamayız. Aslında bunların bir bütünüdür insan. Ve bu varoluşçu yapıya geldiğimizde de e, yani çıkış noktamızdan, doğduğumuzdan, dünyaya adım attığımızdan ve bulunduğumuz çevre, eğitim, sosyal yapılarla insan yavaş yavaş kişiliği gelişiyor, büyüyor, fiziksel, tinsel, mental anlamda da. İşte bu bulunduğumuz coğrafyanın da bunların üzerinde çok etkisi var. Bulunduğumuz çağın da bunun üzerinde çok etkisi var. İçinde bulunduğumuz konumların, rollerin de çok etkisi var. Ama bir yanılgama var. Mesela sizin verdiğiniz örnekten yola çıkacak olursam, eve gidiyor, yasalar geliyor, her şey değişiyor ama hala o orada farklı bir dünyada bir savunma mekanizmasının içinde yaratarak, galiba değil mi hocam, orayı siz daha güzel Evet, açıklarsınız. O gerçeklik çok haklısın, çok algısını bir haklısın. türlü kabul etmiyor. Ya da mesela ben çok görüyorum danışanlarda, yaz süreci, yani kaybımız oluyor ama bir türlü onun kabulüne geçemiyoruz. O ayrılığı kabul edemiyoruz içimizde ve farklı zihinsel boyutlara, dinsel boyutlara geçip belki travma boyutuna kadar gelip o travmayı kabullenemediğimiz için, içimizde içselleştiremediğimiz için bu bizim yaşamımıza bir şekilde etki ediyor. Hocam, tabii ki benim size sorularım olacak ama bu bölümün hani soru kısmından ziyade çok güzel ele aldınız. Sadece şöyle söyleyeceğim. Sorularımdan bir tanesi
şu olacak. Şimdi bir yandan iletişim dedik, bunun bize etkisi dedik. Öte yandan bulunduğumuz yani psikolojik açıdan siz bize bunu açıkladınız. Peki sizin perspektifinizden bakacak olursam hocam, nasıl bireyler, hani herkese de indirgeyemeyiz çünkü yaş farklılığı var, e, içinde bulunduğumuzun durum farklılığı var. Daha çok kişiler burada kendini nasıl bir koruma altına alabilir? Şenay hocama da sordum ama oradaki temel teknik ne olmalı? Ne yapmalı bireyler şu anda? Ne önerirsiniz bizlere, dinleyicilere? Ben öncelikle şunu söylüyorum. Yani bu mesela danışan aynı şekilde benim de danışanlarımda çok yaşadığım bir problem. Yani bunu şöyle bir şey var. Mesela Şenay Hocam şey demişti. Demişti ki yani bunu bize fırsat olarak bırakmıyorlar zaten. Hani bu bir rant alanı. Yani bu hükümetler arasında da işte şirketler arasında da yani sosyal medya aynı zamanda bir şirket yani. Bizden böyle sanki bağımsız bir işte gezegen gibi bir şey değil aslında. Uzak bir uydu da değil aslında. Bunlar bizzat belli şirketlerin kurmuş olduğu e, toplumsal komüniteler. Şimdi burada bizim yapacağımız en iyi şey bir kere yani düşünüyorum Türkiye açısından düşünüyorum. Şimdi istediğin kadar filtre kullan. Mesela bunu denedim bir ara. Yani gerçekten deneysel olarak denedim. Hatta eşimden de istedim. Dedim ki yani hayatım dedim hani beraber böyle bir deneyelim bakalım. Beğenmediğimiz şeyleri kapatalım. Mesela Hı, tam bir ay boyunca biz beğenmediğimiz her şeyi kapatmamıza rağmen sonraki 2 hafta e, yani hiç arkadaşsız hesaplar açıp denedik bunu mesela. Tamam mı? Mesela X'te denedik. Tam bir ay boyunca bunu kapatmamıza rağmen bir hafta geçtikten sonra yine aynı şeyler bizim karşımıza çıkmaya başladı. Çünkü bunu şey olarak mesela işte Türkiye gündemi, şunun gündemi, bunun gündemi olarak aslında burada biz kişisel bilgilerimizin bizden bağımsız bir şekilde paylaşıldığını anlıyoruz. Tamam mı? Yani bu biraz bizim kontrolümüz dışına çıkıyor. Eğer bizim için zararlı olmaya başlıyorsa sosyal medyayı yani yapılabilecek en iyi şey bence en kesin çözüm ara vermek. Yani kapatmaya gerek yok. O hesap orada durabilir ama kapatmak gerekiyor. Bunun dışında sosyal medya aynı zamanda stresle başa çıkmanın bir yolu gibi. Mesela bizim nesilde ve bizden sonra gelen nesillerde şey var mesela bilgisayar oyunu oynamak işte ya da cep telefonundan belli oyunlar oynamak ve bu artık bir süre sonra bağımlılık haline geliyor. Bu aslında stresle başa çıkmanın bir yolu. Yani eğer biz bu kadar çok sosyal medyada zaman geçirmek, işte gülmek, eğlenmek istiyorsak gerçekten neden mutsuz olduğumuzu tespit etmemiz gerekiyor. Yani hayatımızda oturup gerçekçi bir şekilde, dürüstçe, kendimize dürüstçe, başkalarına dürüst olmadan önce kendimize dürüst olmamız gerekir. Oturup ben bu hayatta neyden memnun değilim? Niçin mutsuzum? İlk ne zaman mutsuz oldum? Ya da mutsuzluğum nasıl ilerledi? Neler katkıda bulundu buna? İşte hayatta yaşadığım belki de kötü olaylar nedir? Travmatik etkileri nedir? Önce bunları çözümlemek lazım bireysel psikoloji açısından. Bu tespitten sonra e, en azından içselleştirdiklerimizi dışa vurmak, olayları biraz dışarıdan bakabilme şansı elde etmek. İşte psikologlar bunun için var aslında diye düşünüyorum ben. Daha çok ayna olmak, yorum yapmaktan ziyade bence Türkiye'de biraz daha yorum yapmak bekleniyor ama daha çok bence ayna görevi görüyorlar. Güvenebileceğimiz işte bizim tehdit etmeyecek varlıklar olduğu için psikologlar işte en azından bu tespit ettiğimiz konularla ilgili onlara paylaşımda bulunmak, işte bir şeyleri aşmak konusunda çaba göstermek, en azından içselleştirdiklerimizi dışarı vurabilmek bize iyi hissettirir. Bir diğer konu şey var. Mesela e, yaşadığımız problemleri e, elbette yakın arkadaşlarımızla, çevremizle paylaşıyoruz. Bu iyi bir his. Ama aslında orada bir şey karşılıklılık ilkesi oluşuyor. Yani işte ben sana bir takım şeyler anlatıyorum, sen de anlat gibi. Aslında orada da diğerleriyle, yakın çevremizde, duygusal bağımız olan kişilerle bilişsel yüklerimizi paylaşıyoruz. Aslında bu çok sağlıklı bir şey değil. Yani ben genel olarak gözlemlediğim şeyleri söylemeye çalışıyorum. Biraz da hayat pratiği olsun diye. Onun için profesyonel destek almak önemli. Önce birey olarak hayattan ne beklediğimizi, ne bulduğumuzu ya da işte e, neyi bulamadığımızı tespit etmek, bunu anlamak ve buna göre bir yol almak gerekiyor. Çünkü insanlar zamanın, modernitenin yani
truth'un yanında postmodern dünyada içinde bulunduğu bu hızın ve şiddetin içinden çıkıp gerçekten kim olduğuna ne olduğuna bir bakmalı. Kendinden memnun mu, mutlu mu, niye mutlu, niye mutsuz bunları anlaması gerekiyor. Ya mutluysa sorun yok tabii ki de. Yani huzurluysa yine sorun yok ama hani bu kadar çok belli bir sürece bizi bağlayacak, zamanımızı kaybettirecek, işte bizim benliğimizi kontrol edemeyeceğimiz şeylerle doldurulmasına fırsat verecek kadar dikkatimizi neden başka yönlere aktarmaya çalışıyoruz? Önce bunu tespit etmek gerekiyor. Aslında çözüm bence bundan sonra biraz gelmeye başlıyor. Sizden şunu anlıyorum ben. Zihinsel ya da psikolojik, ruhsal dayanıklılığımızı, gelişimimizi hakikaten bu süreçler olumsuz etkiliyor. Bunun habire bir bombardıman altındayız ve bu kısıtlılığı da yine kendi seçiciliğimizle, filtreleme alanıyla bu sınırlığı getirebiliriz. Fakat siz örnek verdiniz. Siz bilinçli bir şekilde resmen bir sosyal deney gibi yapıp eşinizle beraber kapatmanıza rağmen, durdurmanıza rağmen algoritma sürekli bizim önümüze bunu getiriyor. O zaman tamamen uzak kalmak yerine bilgiyi de yakalamak adına ama bunu kontrollü bir şekilde kullanabilme becerimizi geliştirmeliyiz. Yani deriz ya biz problem çözme becerisi geliştirme. Problemler aslında en güzel problem çözme becerisi geliştirme bir problem olmadan onun önlemini alma becerisidir. Ne bileyim işte kapını kilitlersin, sigorta yaptırırsın, evine önlem alırsın, bir hukuksal destek alırsın. Bence şu anda çok kıymetli olan şey sağlığımız. Sağlığımızı da ruhsal, bedensel, zihinsel olarak aşırı bu gelen dış etkilerden korumanın yolu da kendi alanımızı, sınırlılıklarımızı ve koruma kalkanlarımızı oluşturmak diye düşünüyorum. Günümüzde birçok popülasyon konumunda da değineceğim ama şu anda psikolojik sağlamlık, psikolojik dayanıklılık ve ruhsal dayanıklılık burada çok devreye giriyor. İkinize de burada sormuş olayım hocam bu soruyu. Yani sizce psikolojik sağlamlık, dayanıklılık gibi kavramlar, ruhsal dayanıklılık gibi kavramlar doğuştan gelen, karakterle gelen bir özellik midir? Yoksa bu geliştirilebilir mi? Geliştirebilirsek nasıl geliştirebiliriz? Önce isterseniz sizi bir dinlendirirken Şenay Hocam'ın görüşünü alalım. Tekrar sözü size bırakalım hocam uygunsa. Ne güzel bir soru. Ee, Ümit Atabek hocam doktora eğitimini bir yıl boyunca aldım. O dönemde hayatıma o kadar çok şey kattı ki içsel iletişimi olmayan birinin toplumsal iletişimi olmayan birinin kamusal iletişimi olmaz derdi. Hayatı matematik yönetseydi her şey çok güzel olur derdi. Belki de reelden bahsediyor tabii ki şüphesiz hocam. Reelde olanlar insanın o bahsettiğiniz sağlamlık noktasında da ona çok değerli bir yol arkadaşı çünkü. Niye? Çünkü bir harika bir noktaya değinmemi sağladı değerli İlbey Hocam. İnsanların bir gezegen değil dediği gibi insanların oluşturduğu platformlar. Yani o insanların Mark Zuckerberg'in her şeyin başlangıcı zaten 2009 yılında Facebook'u kurma sebebi insanların duygularına, insanların zaaflarına yönelmesi. Zaaf sattı yıllarca ve öyle iyi sattı ki Instagram'ın şu anki hali ya da diğer platformların WhatsApp'ta birleştiği hali ortada zaten. O zaaflar duygular yoluyla elde edildi ve onlar bizim bir şekilde hayatımızın başrolü oldu. Duygularını kontrol edebildi, öfkesini kontrol edebildi Mark Zuckerberg. Öfkesini öyle iyi kontrol etti ki Harvard'da okurken onu asosyallikle ve e, yani inek tabiri vardır ya kullanmak istemeyiz. Hani sen çok böyle ne bilirsin sen asosyalsin noktası onu öyle bir öfkelendirdi ki gitti önce FaceApp'ı açtı. İşte ondan sonra o Facebook oldu. E, Duyguyu yönetebilmeyi kendi çok iyi başardı. Kaç milyon dolarlık bir insan oldu. Ama insanlar zaaflarını kontrol edemediler değerli Yasemin Hocam. O sağlamlık kendimizi kontrol edememeyle başladı ve bugünlere geldi. Dünyanın en önemli PR yöneticisi, PR insanı, PR halkla ilişkiler dendi mi, duayen dendi mi? Edward Bernays
sigara içilmesi için kadınların duygularını kullandı. Çünkü erkek ve kadın ayrımının çok yüksek olduğu yıllardan, 50'lerden, 60'lardan bahsediyoruz. Kadınları büyük bir gösteri esnasında, çok önemli bir gösteri esnasında bir bağımsızlık günü kutlanırken sokaklarda 50-60 kadın sigara içerek yürüttü. Ve şu an dünyanın en büyük zehrini zaaflarla sattı. Çünkü kadına dedi ki bak sen de erkek gibi sigara içiyorsun. Bizim duygularımız, bizim zaaflarımız kontrol edildiğinde işte o zaman o psikolojik iyi oluş hali, değerli hocamın alanı, bizim de o içsel iletişim iyi olur hali dediğimiz noktaya ulaşabiliyoruz. Bilginin satıldığı, duyguların e, yönetildiği bir dönem, post-truth dönem. Demek ki çok bilgi var zaten. Önemli olan kişilere bilgiyle ulaşmak değil. İyi oluş noktasında, sağlamlık noktasında duyguyu anlamak gerekiyor. Duyguyu anladıktan sonra, empatik iletişimi belki devreye kattıktan sonra biz o sağlamlığı hissedeceğiz. Çünkü kendimiz içsel iletişim anlamında iyiyiz ki, iyi olabilmişiz ki karşı tarafla empatik iletişim kurabiliyoruz ki. Ve o zaman bir zinciri bir halka eklemiş olacağımızı düşünüyorum. Sağlamlık noktasında önce yine konuşmamın başına hemen dönmem gerekirse içsel iletişimin, ardından toplumsal iletişimin, sonra da o kitlelerden söz ettiğimiz kamusal iletişimin iyi bir örneği, iyi bir elçisi olabiliriz. Önce biz. Önce Çok güzel bir şey daha var. Çok güzel şeyler aktardı çünkü İlbey Hocam o bahsettikleri değerli eşiyle bahsettikleri ara dönemde. E, Genel anlamda sosyal medyayı da zaman yönetiminden bahsetmiştim ya iyi oluş haline şunu da ekleyebiliriz canım hocam. Biz bildirimlerimizi kapatalım. İnsanlar görmeyecek diye insanlar ne diyecek diye bildirimleri açık olan bireylerden olmayalım. Herkesin bu anlamda tatlı bir aktarımla ikna olabileceğini düşünüyorum. Bildirimleri açtığımızda WhatsApp'tan, Instagram'dan, Face kullananlar varsa Face'ten, işte X platformundan, o platformdan, bu platformdan gelen bildirimler bizim hayatımızı gerçekten işgal ediyor. Bildirimleri kapatalım. Elimizde cep telefonunu aldığımız zaman göreceğiz ve ona mutlaka bilgi vereceğizdir. Aktarımını da yapabiliriz. İşte ben hep aktarıyorum. Sizinle de güzel hocam her zaman harika anlayışınıza sığınıyorum ya. İşte kızımdan dolayı hocam sabahları şöyle Çünkü zaman yönetimini ben yapmazsam benim virüs gibi hayatımda yer alabiliyor. Bildirim örneğini de not almışım. Bence bu da sağlamlık noktasında somut bir örnek olsun değerli sorunuza. Hayatımızda yönetimsel noktada, içsel iletişim noktasında somut adımlar gerekiyor post-truth dönemde. Onlardan biri de bence bildirimleri kapatma, o sesi kapatma. İllaki açacağız ve o değerli bireylere ulaşacağız zaten diye düşünüyorum değerli Yasemin Hocam. harikasınız hocam. Çok geçti bu bana. Kapıdan içeri girdiğim anda ben telefonum zaten hep sessizde. Amerika'dan Türkiye'ye yaşadığım için ya da global diyeyim artık çünkü dünyanın her yerinden iletişim kuruyorum. İletişim kurmak zorundayım. Mesleğim bu yani bu anlamda. Tabii zaman farkı var, saat farkı var. Bazen haddimi aşıyorum. İngiltere'ye mesaj atıyorum. Hocam burada gece diyorlar. Pardon diyorum. Yani artık ben zamanda kayboluyorum. Ama o bildirimlerin kapalılığının altında yatan ana mesaj aslında kendi sınırlarımızı belirlemek ve orada o çizgiyi koymak. Yani herkes her an istediği şekilde bana ulaşamasın. Benim bir çizgim, bir duruşum olsun. Bunu kendimi korumak adına, kendi değerimi korumak adına ve en kıymetli olan zamanımı en iyi şekilde kullanabilmek adına çok bu boyutta ele aldınız. Teşekkür ederim. Hocam soruyu tekrar edin mi hatırlatayım mı? Psikolojik sağlamlık doğuştan mı gelir, gelişir mi? Ruhsal dayanıklılıkla etkisi var mı? Hep zihinselde ve çevresel iletişim şeyinde konuştuk ama bu açıdan da siz de tekrar böyle bir sorumuza cevap verirseniz bu bölümde. Tabii ki. Şimdi doğuştan tabii ki de şöyle düşünürsek kuşaklar arası travması olmayan doğru sözel iletişim becerilerinin olduğu sağlıklı bir ailede büyüdüğümüz zaman doğal olarak kalıtsal olarak da travmaya sahip olmayan bir aileden geldiğimiz için doğuştan psikolojik olarak sağlam bir şekilde gelmek mümkün. Yani mümkün, yani genetik açıdan mümkün. Ama tabii ki de bu
şartlara sahip olmayabiliriz. Çünkü Türk toplumu mesela çok kozmopolit bir yapısı vardır. Mesela farklı ülkeden göçler almıştır. İşte Türkler farklı ülkeler arasında mübadele deniyordu sanırsam. Yani karşılıklı bir şekilde göçler olmuş vesaire, ya da toplumsal travmalar ya da işte ailesel travmalara maruz kalmış olabiliriz. Ama burada şu önemli. Sağlıklı bir insan şunu düşünür. Der ki içinde bulunduğum bu durumda hoşnut olduğum şeyler nedir? Hoşnut olmadığım şeyler nedir? Yani bu ilk başta bahsettiğim gibi biraz kendi tanımakla ilgili. Mesela biz işte kendimize bir işte eş seçtiğimizde neyi düşünürüz mesela? Ailemizde güzel olan şeyler olsun ama beğenmediğimiz şeyler de olmasın isteriz mesela. Biraz da bunun gibi aslında. Yani kendimizde kötü bulduğumuz şeyleri aşmamız mümkün. Ama bunların tam olarak ne olduğunu tanımlamamız gerekiyor. Üzerine düşünmek gerekiyor. Yani bu aslında çok yorucudur. Mesela ben bunu söylerken bunun çok basit bir şey olmadığını da biliyorum. Yani bunu bilerek söylüyorum. Ama eğer kendi problemlerimizi, çıkmazlarımızı doğru şekilde tanırsak, e, diğerlerinin arasından sıyrılma şansımız olur. Yani örnek veriyorum işte çok kötü bir hayat şartına sahip olabiliriz. Yani örnek veriyorum işte ben rahmetli büyük dedemin yanında büyüdüm mesela. Çobandım ben mesela. E, Ondan sonra okumaya karar verdim. Yani bu çobanlık böyle gitmez dedim vesaire. Dedim ki ben okuyayım dedim yani. Çünkü okumak güzel bir şeydi ve sonu yoktu. Ve okumaya karar verdim ve bunu işte aşmaya çalıştım mesela. Ama işte orada bazı kültürel engellerim oldu. Çünkü ben İstanbul'da okudum. İşte Balıkesir'de bir dağ köyünde büyüyorsun. İşte Yörük şivesi oluyor vesaire. Bunları falan hep aşmaya çalışıyorsun. İşte kurslara gidiyorsun. Onun için kişisel gelişim kursları aslında iyi bir kişisel gelişim kursu bir insan çok şey katar. Bizim ülkemizde daha çok böyle sertifikasyon süreci gibi. Türkiye'de öyledir. Ama aslında kişisel olarak bir insanın gelişimi, farklılıkları görmesi, yani lügatına yeni kelimeler katması, yeni anlamlar katması algısını da değiştirir. Aslında eğitimli bir insan aynı zamanda zamanla en çok acı çeken insanlardan biri haline gelir. Çünkü farkındalığı yükselir. Yani farkındalığınız yükseldiğinde de içinde bulunduğunuz travmaları aşmak ve belli bir noktaya varmak daha kolay hale gelir. Şöyle, aslında sizin dediğiniz insanı sadece tek bir açıdan ele almak değil, bir bütün olarak ele almak, beden, zihin, zihin algısı, bunların kendi içindeki uyumu ve gelişimi ve öz farkındalık, öz kontrol, öz değer, öz saygı gibi kavramlarında kendi bedeninde, kendi ruhunda, kendi alanında, kendi dimağında bir şekilde oluşturması gerekiyor. Çünkü hepimiz farklı bireyleriz. İşte hepimizin yaşam çıktıları çok farklı. Başka yerlerde, başka coğrafyalarda büyüdük, bulunduk. Ben hep şey derim, şöyle bir örneğim vardır benim. Bir yolda gidiyoruz hocam. Sağ tarafımızda deniz olduğunu düşünelim. O denizin kenarında çok güzel restoranlar var ama aynı zamanda bir yaya yolu var, bank var. Yani bunu şöyle, eğer sen o doğayı ve denizi gerçekten yaşamak istiyorsan senin o anda tabii ki ekonomik koşullar, uygun koşullar olduğunda o restoranda da olup bakabilirsin denize. Denizin içine girip yüzebilirsin. Bankta oturup seyredebilirsin. Sen orada denizin neresinde olmak istiyorsun? Hangi açıdan onu ele almak istiyorsun? Şartların, imkanların el vermeyebilir. Oraya ulaşamayabilirsin. Ama ulaşamıyorsun diye sana verilmiş çok güzel iki tane gözü, iki tane duyguyu, yani sahip olduğumuz diğer şeyleri en güzel şekilde kullanmamız gerekmiyor mu? Buyurun hocam. Bir şey ekleyebilirim. Şimdi çok güzel söyledin hocam. Çünkü bu bahsettiği şeyler aslında o farkındalıkla gelen içgörü oluyor. Yani bizim Evet. bizzat bir birey olarak hayatta içgörümüz ne kadar çok gelişirse hayata dair öngörümüz de o kadar çok gelişiyor. Yani hayatta mutlak doğru yok. Mutlak olan bir şey yok. Ama e, doğru yani yeterince kazanılmış bir içgüdüyle doğru kurulan bir yani doğal olarak doğru kurulan bir öngörü hayatta bizi istemediğimiz birçok şeyden korur aslında. Yani temelde o var. Bir şeylere sahip olmamak bunu daha iyi bir noktaya getiremeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Yani mesela orada şey konusunda da bahsettim. Yani diğerlerinin mesela orada aslında mesela öğretmen örneğinde işte kendi hakkını savunan insanlar var. O insanlar bugün diğerleri tarafından dışarı atılmış olabilir, göz ardı edilmiş olabilir. Ama o insanlar o gün
aslında kendilerini en çok geliştirme şansına sahip olacak insanlardır. Çünkü o gün o tek başlarına çektikleri acılar onlar için çok ciddi bir hayat deneyimi olacak. Çünkü hayata artık tam olarak gerçek olarak bakacaklar. Daha toplumsal, daha kümülatif değil, daha birey merkezli olarak ben neyi daha iyi yapabilirim? Kurumlara bağlı olmadan, insanlara bağlı olmadan, topluma bağlı olmadan ben kendim ne katabilirim kendime diye bakmaya başladığımız nokta aslında odur. Yani biraz daha böyle problemlerle başa çıkmak zorunda olduğumuz, zorluk çektiğimiz dönemlerde bir şeyler olmaya başlar. Yani bugün kimse birçok ihtiyacı olmadan, hiçbir şeye ihtiyaç duymadığı bir evrede kendini geliştirmeye çalışmaz. Yani o kendi geliştirme ihtiyacı aslında bir takım zorluklardan ve eksiklik duygusundan da gelir. Yani aslında negatif duyguları doğru tanırsak bizim için aslında o kadar da korkunç olmadıklarını anlarız. Onun için mesela negatif örnekler üzerinden gittim. Yani orada o insanlar yarının çok iyi öğretmenleri olacak ya da başka bir mesleğe geçecekler. O mesleği çok daha iyi ortaya koyacaklar. Doğal olarak da yaşadıkları hayat tecrübesi, yani hayat deneyimi de çok önemli. Yani burada mesela benden büyük insanlar var mesela. Onların hayat deneyimleri mesela çok değerli. Yani buradaki insanlar kim bilir hayatlarında ne zorluklardan geçtiler. Yani ben burada konuşurken çok literatüel kalmamaya çalışıyorum ki hani biraz daha hayatın içinde kalalım diye. Bu deneyim onlara mükemmel bir içgörü kazandırmış ki bugün kendilerini halen geliştirmeye çalışıyorlar. Bunu bu şekilde ifade edeyim. Hocam, gerçekten bugün biz bu konuyla bir araya geldik. Çok değerli katılımcılarımız, izleyicilerimiz ve onları dinlesek onların hayatlarından, deneyimlerinden, uzmanlıklarından ayrı bir ders, ayrı bir gündem oluşur. Çok kıymetli paylaşımlar ve geri bildirimlerde bulundunuz. İletişim perspektifinden bilginin nasıl üretildiğini Şenay Hocam'dan dinledik. Nasıl yayıldığını, şu anki gerçeklik algımızın neler olduğunu, nasıl şekillendiğine dair bir şekilde kafamızda bir şey oluştu. Değerli bilgileriyle, kıymetli açılımlarıyla. Sizden de ardından psikolojik perspektifinden, yani olayın psikoloji boyutundan, nörobiyoloji boyutundan biraz da günümüzde verdiğiniz örneklerle harmanlayarak çok güzel oldu bu geri dönüşler. Ve bu bakımdan baktığımda ben hocam zihnimizin bu bilgiyi nasıl işlediğini, bilgisel olarak hayatımıza nasıl geldiğini, duyularımıza, duygusal regülasyon da var ya, aynı şekilde nasıl yansıdığını bize gösteriyor. Çok derine girmek lazım ama özetleyecek olursak şöyle, benim de kendime ait bir 15 dakika sürem vardı ama ben soru cevap araya proaktif devam edince o süreyi biraz bu şekilde değerlendirmek istiyorum yüksek müsaadelerinizle ve biraz da katılımcılarımızı, dinleyicilerimizi, değerli katkıları var mı? Soru cevap şeklinde henüz geçmedim ama şu noktaya kadar şöyle hem bir biz nasıl geldik buraya, karşı tarafa nasıl geçti, onların da değerli görüşünü şöyle bir almak isterim. Bir böyle virgül koyduğumuzu varsayalım, zamanında iyi yönetmek adına katkı sağlamak isteyen, yorum yapmak isteyen e, var mı? Aramızda çok kıymetli hocalarım olduğunu biliyorum. Çok değerli katılımcılarımız var. Kendileri zaten koçlar, alanda uzmanlar, eğitimciler. 2-3 gün önce geçtiğimiz günlerde sevgili Derya Hanım'la sanatın iyileştirici gücünü psikolojik ve her açıdan, kreatif açıdan ele aldık. Çok değerli hocalarımla duyguları tanımladık. Şu anda Sultan Hocam burada görüyorum. E, Böyle. Varsa size böyle bir şey verelim. Değerli Dilek Hanım burada. Kendisi bir iyilik meleği. Çok güzel liderlik yapıyor. Amerika'daki birçok insana, cana ulaşıyor. Her kültürden, milletten. E, Var mı konuşmak isteyen, söz almak isteyen? Ben konuşabilirim Yasemin Hanımcığım isterseniz. Lütfen. Notu aldım ben. Şenay Hanım ve İlvey Bey çok teşekkür ederim. Sizinle tanışmış olmaktan çok memnun oldum. Bu akşam sizin çok değerli bilgilerinizden de çok faydalandım. Ben resim öğretmeniyim ve aynı zamanda yaşam koçluğu yapıyorum. Şimdi yıllar önce bir yanlış söylemiyorumdur umarım. Söylüyorsam affola. Social Dilemma diye bir belgesel vardı. Bu sosyal medyanın ilk zamanlarında bizi sosyal medya mı yönetiyor yoksa biz mi sosyal medyayı yönetiyoruz sorgulaması yapıyordu. Ve çok etkileyici bir belgeseldi bu konuda. Orada ilk izlediğimde ben çok etkilenmiştim bir dijital göçmen olarak.
Aslında biz birer dijital göçmeniz. Çok entegre olabilmiş değiliz belki de ki ben şu anda dijital bir iş yapıyorum. Buna rağmen çok entegre olamadığımı görüyorum. Çünkü biyolojik olarak bununla büyümedim. Ama şimdi çevremdeki gençlere baktığım zaman sanki onlar dijitalin bir parçası halinde yaşıyorlar. Yani insan şu an dijital dünyayla beraber paralel sanki ilerliyor gibi geliyor bana. Gözlemlerim bu yönde tabii. Bilimsel veriler değil benim söylediklerim. Ama çocukları ve gençleri gözlemlediğim zaman örneğin ben iki işi aynı anda yapamazken şu anki gençlerin hem bir video izleyip hem bir müzik dinleyip bu ikisini yorumlayabildiklerini görüyorum. Burada evet bu simülasyon kuramı gibi kuramlar doğrultusunda hiperrealite, hipergerçeklik, algı yanılsamaları gibi durumlar yaşadıkları doğru ama bence burada şöyle etkiler olduğunu düşünüyorum ben. Siyasi ve toplumları yönetmek için üst akıllar tarafından bunun kullanıldığını, bilinçli olarak kullanıldığını görüyorum ve etkileri olabildiğini de görüyorum. Yani daha çok zaman hırsızlığı dolayısıyla üretimden yoksun toplumlar ve hipnotize olmuş toplumlar üzerinden belki bir savaş yürütülüyor olabilir diye düşünüyorum zaman zaman bir öğretmen olarak. Bununla birlikte kendi dijital göçmenliğime baktığım zaman Şenay Hocam'ın dediği gibi Z kuşağının o sosyal medyayı kullanarak niş bir karakter oluşturma yapılarına baktığım zaman daha genç jenerasyonların sosyal medyayı kullanımını baktığım zaman arada çok böyle ulaşamadığımız ya da dediğiniz gibi hani kızımı anlamaya çalışıyorum dediğim noktasında çok ulaşamadığımız noktalar ve bize çok yabancı olan noktalar olduğunu görüyorum. Ama bu bize yabancı olan kavramlar onlar için çok doğal. Çünkü dijitalle beraber yaşıyor onlar. Yani bir paralel gidiş var onlarda. Bizde bir yetişme derdi var ama onlarda bir paralellik var. Belki Z kuşağında da olumlu kullanmanın sebebi bu. Onlar hani böyle tam başladığı zaman sindirebilecekleri bir döneme denk geldiği için belki çok niş kullandılar bunu. Fakat bunun şöyle güzel bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Çok fazla uyaranla yaşıyor şu anda genç jenerasyon. Fakat bu da onlara çok hızlı filtreleme becerisi kazandırdığını düşünüyorum. Yani onlar çok hızlı bir şekilde bir şeyi gerçek mi, değil mi, doğru mu, yanlış mı noktasında çok hızlı bir değerlendirmeyi alıp bunun üzerine çok hızlı adımlar atabiliyorlar. Bununla birlikte bizim jenerasyonumuz bunu daha çok derinlemesine düşünüp değerlendirerek bir şeylere karar veriyor. Fakat onlar daha hızlı hareket ediyorlar. Sınırlar noktasında bence çok daha sert ve katı sınırlar var. Fakat yaşamsal deneyimler konusunda da çok esnek olduklarını düşünüyorum. Bence bizim öğretilerimizle ya da büyüdüğümüz kavramlarla burada biraz çatışmalar yaşadığımızı ve anlamakta zorlandığımızı düşünüyorum. Çünkü biz hep bir konu üzerine derinleşmek üzerine yaşadık. Ama şimdi yeni jenerasyon çok sınır çiziyor. Bununla birlikte benim alanım şeklinde çok sınır çiziyor, benim kurallarım şeklinde çok sınır çiziyor ama yaşamsal olarak çok esnek. Yani mesela bugün çok iyi bir işte çalışırken ben Ege'de yaşayacağım deyip her şeyi bırakıp yeni bir hayata adım atabiliyor ve bundan endişe duymuyor, korkmuyor. Ben bu noktada çok hızlı tükettikleri için çok hızlı filtrelebildiklerini fakat bunun olumsuz yanı olarak da derinleşemediklerini düşünüyorum. Yani derinleşme problemi yaşadıklarını düşünüyorum. Bu tabii bizim bakış açımızla. Yani bir dijital göçmen olarak ben baktığım zaman bunu problem olarak görüyorum. Acaba bu genç nesil için bu bir problem mi? Kendi iç dünyalarında yaşadıklarında, kendi toplum değerleri içinde yaşadıklarında yani onlar yetişkin olduğu zaman ve toplumu yönettikleri zaman bu durum neler yaratacak? Ben şahsen çok merak ediyorum. Benim de 16 yaşında bir oğlum var. Hep bunu söylüyorum. Ben bu jenerasyonların dünyayı yönettiği halini görmek istiyorum, izlemek istiyorum. Çünkü bizden o kadar farklı bir mantalite ve kavramlarla yaşıyorlar ki ben bunu görmek istiyorum. Sorunları nasıl sorunlar ortaya çıkacak? O sorunları o mantalite ve kavramlarla nasıl çözecekler? Açıkçası bu filmi izlemeyi çok istiyorum ben.
İlber hocamdan buradan şey alalım. Bu sorunuzla beraber İlbey hocam, sizce gelecek nesil ya da Şenay hocam nasıl şey yapacaklar? Derya Hanım, çok teşekkür ederim değerli katkınız için. Sorunuzla Ortam beraber hocalarıma tekrar söz vermiş olayım. ortam çok güzel gerçekten. Çünkü bu tam söylenirken aklıma Hegel'in diyalektiği geldi. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi mesela daha çok şöyle düşünürsek, mesela Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardan işte böyle artık 90'lı yıllara gelene kadar süreci düşündüğümüz zaman toplum daha çok tarım ve işçi ağırlıklı olan bir sınıftı. Tamam mı? Bu belli kendi içerisinde belli bir kültürü, belli bir algılayışı, belli bir tezi ortaya koyuyordu. Tamam mı? Ondan sonra gelen nesil e, eğitime biraz daha hani eğitimine, onların eğitimine daha ön planda tutuldu. Bu konuda desteklendi ve bu yeni yetişen o nesil bu tezlerin birçok noktasına antitez oluşturdu. Aslında Y kuşağı dediğimiz yani bizim en küçüklerimiz olan arkadan gelen nesil aslında bizim sentez neslimiz. Yani artık farklı tezlerin sentezlendiği ve uzlaşıldığı bir nesil. O yüzden onların kendi kültürü var, kendi algılayış biçimi var, kendi yaşantısı var ve Derya Hoca'nın söylediği gibi tabii ki de birçok fazla uyarana maruz kalıyorlar. Çünkü aslında toplumsal ve kültürel bir birikimin elçisi onlar aslında. Biz onları öyle görmüyoruz. Yani bu biraz mesela tabii siz anlayış ve kavrayış olarak farklı insanlarsınız ama toplumda öyle gözükmüyor ne yazık ki. Öyle görülmüyor. Burada biraz kültürel çatışma halen sürüyor Türkiye'de. Umarım bir gün biter. Bu elçilik tabii ki de çok fazla uyarana maruz kalıyor. Aynı anda hayatta kaybedecek bir şeyleri olduğunu düşünmüyorlar. Çünkü buna farklı bakış açıları ortaya koyarsak sosyolojik ya da ekonomik olarak bir statüko dertleri yok. Sadece insanca yaşayalım, mutlu olalım, şu anda kalalım derdinde oldukları için ani kararlar verebiliyorlar gerçekten. Yani her şeyi bırakıp e, işte Ege'ye yerleşelim ya da işte Muğla'ya yerleşelim, şunu yapalım e, diye düşünüyorlar. Çünkü biliyorlar ki yola çıktığın zaman ne yapman gerekiyorsa yolda düzersin mantığındalar. Çünkü çok fazla uyarana maruz kaldıkları için ve aynı zamanda bence toplumsal ve dünya ile ilgili birçok konuyu beraber yaşadılar. Yani onların dönemi bence çok fecaat. Yani çok fazla aslında global ve Türkiye'sel zorluklardan geçtiler. O yüzden problemleri artık onlar için biraz problem olarak olmaktan çıkmış. Yani biraz daha böyle ben mutlu olayım, huzurlu olayım, insanca yaşayayım, sahip olduğum şeyleri kaybetmeyeyim, insan olmaya dair şeyleri değerleri kaybetmeyeyim, üstüne bir şeyler koyayım ve ben bu dünyada en azından bu katkılarımla ebedi kalabileyim zihniyetine sahip bir nesil. Derinleşemiyorlar çünkü dünya bence yani hem Türkiye olarak hem evrensel olarak yani şu olarak diğer dünyadaki gelişmeleri düşündüğümüz zaman derinleşemeyecek kadar çok fazla dinamik var. Yani işte bir bakıyorsunuz Amerika'daki seçimlerdeki farklı liderlerin ortaya çıkışı, farklı yaklaşımlar sergilemeleri, işte toplumsal protestolar, bir bakıyorsunuz işte Rusya, Ukrayna'da savaşlar, orada pandemiler, işte yeni bir virüs salgını var şu anda, işte dile getiriliyor hantavirüs. Yani o olacak mı falan. Yani bir dünya kaosun içerisinde bence bir nesil ancak bu kadar yalnız olabilir, bu kadar da kendini yetiştirebilirdi. Yani ben o yüzden her zaman çocukları böyle eleştirdikleri falan zaman falan da çok sinirleniyorum yani kızıyorum. Çünkü bence gerçekten onların işi çok zor. Şimdi biz mesela şey olarak görüyorum. Mesela bahsetmiştim ya az önce. Yani en azından bizde biraz hani umut vardı, belli skala vardı. Mesela siz resim bölümünden mezun olduğunuzu söylediniz. Ne güzel, güzel sanatları severiz. Mesela güzel sanatlardan mezun olduğunuz zaman işte resim öğretmeni olacaktınız. Hayatta işte belli bir işi yapacaktınız, bu işi geliştirecektiniz. Ama dünya şu an daha kompleks oldu. Her açıdan kompleks oldu ve e,
bizim zamanımızda bir düzen vardı. O düzen bozuldu. Onlar bozuk bir düzende aslında bir düzen kurmamak gerektiğini düşünüyorlar. Sadece insanca yaşayayım ve bu hayatta devam edeyim olarak bakıyorlar gibi geliyor bana. Teşekkür ederim. Şenay Hocam, soruyu cevap verecek miyiz? Size vereyim Evet, sözü. hocam harika bir noktaya değindi. O filmi görmek istiyorum dedi. O filmi görmemizi etkileyecek en önemli faktörlerden biri dış faktörler. Dış faktörler nasıl gelişecek? Yani siyasal iletişim ve kamusal iletişim 1940'larda nasıl olacak? Dijital yerliler, evet bizler dijital göçmeniz hocamın dediği gibi, dijital yerlilerin 30'larında olduğu, 40'larında olduğu dönemlerde dünya yönettiklerini düşünelim. Ki şu an yönetiyorlar. Şu an perde arkasında yönetiyorlar. Şu an dijital platformlarda, yazılım, kodlama ve pek çok zaten mecrada 20'li yaşlardaki bireyler artık yönetimi ele aldı. Ama siyasal ve kamusal platformda onlar nasıl olacak? Acaba nasıl bir yapay zeka destekli kamusal ve siyasal platform olacak? E, Entegre olacak diye düşünüyorum. Yani çok daha gelişmiş bir AI teknolojisi olacak. Bu bağlamda da kamusal iletişimle siyasal iletişim ona entegre olacak. Kısa e, çözümler üreteceklerini, çok saygıyı önemseyen bir kuşak, Z kuşağı çünkü. Saygı platformunu çok daha geliştireceklerini, beni yani burada bahsettiğimiz halk arasındaki bencillik anlamında değil, beni sevdikleri ve bireyciliği sevdikleri için e, uzun iletişim kurmayacaklarını düşünüyorum. Bu anlamda da ben merkezlerini toplumsal merkeze yapay zeka desteğiyle e, çözümcü noktalarda ulaştıracaklarına inanıyorum. Duygu sensörleri çok daha farklı. Uzatmayı, drama queen olma diyor ya kızım bana. Uzatmayı, büyütmeyi ya da çevresel faktörleri çok hayatlarına koymadıkları için, merkez olarak bulundurmadıkları için mutlaka etkileşim halindeler değerli Yasemin Hocam. Bu faktörleri eliminize edebildikleri için minimize edebildikleri için o dünya büyük dünyaları olabilecek onların. Daha zihin yolculukları daha büyük olabilecek diye düşünüyorum. Ama yine ben de çok harika bir soru gerçekten. O filmi nasıl izleyeceğiz? Bakalım ilerleyen zamanlarda yapay zeka nerelerde koşturacak dijital yerlileri? Biz dijital göçmenler seyir halinde olacağız. Hocam böyle güzel giderken eşim geldi "You are doing good job" dedi. İyi, Amerikalı hocam onay verdi. Doğru yoldayız. İşin esprisi ilerleyen dönemde size tanıtacağım. Eşim okay, yeah, say hello. Hi. Hello, merhaba. Merhaba, hi. Hello. Yeah, he's a brand and then they are my favorite, but we have a perfect guest. Brand çok emek veriyor bu süreçte. He is very support to me everything about that. Yeah. Yes, he's doing a good job. Thank you all for participating. Thank you. Probably doesn't understand. All Thank right, you. thank you. I'm sorry. Bye-bye. Thanks İşte for bu da everything. bu arada Ne eşim güzel. IT experience, Oo, computer süper. engineer ve arka planda o teknolojik, ben geleneksel kalıyorum. Ben mesela hala böyle kağıt kitap yazarken o geliyor önüme what are you doing diyor, önüme bir şey getiriyor dijital. Bunu diyor böyle yapsana diyor. Ben burada 2 saat çırpınıyorum, bir sunum hazırlayacağım, şey hazırlayacağım diye. Bir bakıyorum getiriyor bana Orkut diyor. Bunu diyor yaparsan diyor direkt insanları davet edebilirsin diyor. Yani teknolojik gelişimle beraber yaşantısal öğretilerimizin de canlı kaynağı oluyorum. İşte biz de yolda öğreniyoruz. Yaşam boyu öğrenmede bu oluyor. Çok şey oldu. Teşekkür ederim anlayışınız için. Bir selam Harika. vermek istedi eşim.
Hocam çok güzel ilerledik. Zaman da su gibi aktı. İsterim ki saatlerce konuşalım. Programın akışında sevgili Şenay Hocam da iletişim konularıyla ele aldık ve birçok perspektiften bize rehber oldu, ışık oldu anlatıları. Aynı şekilde psikolog ve aynı zamanda spor psikoloğu, yani işin klinik boyutundan, ve spor psikoloğu başka bir alan, benim alanım ve gerçekten burada kısaca da değinmek istiyorum müsaadenizle. Psikolojik bakımdan aslında ben insanı gerçekten bir bütün olarak alıyorum. Yani bilim de zaten insanı bütün olarak ele alıyor ve şu anda psikolojide olsun, bilimde olsun hepimiz çok yönlü, çok boyutta bir holistik anlayışla ilerlemeye başlıyoruz. Sağlığa holistik bir yaklaşım var, insanı anlamaya holistik bir yaklaşım var. Tek başına bir şey yetmediği gibi birbirini tamamlar hale geldi birçok multidisipliner alanlar diyebilirim. Ve benim burada kendi yaşantımdan yaptığım bilimsel ve akademik çalışmalara baktığımda Sayın İlbey Hocam'ın dediği şeyi çok destekliyorum. Hani kendimizin farkına varalım, alanlarımızı belirleyelim, güçlendirelim, sınırlıklar koyalım şekli. Benim gözlemlediğim, ben burada Public Health'te postdoktora yaptığımda egzersiz ve spor psikolojisinin motivasyonel güdülenme kaynaklarına etkisi neydi? Bunun içinde beslenme vardı, birçok şey vardı, uygulamalar vardı. Ben burada şunu gözlemledim, bu coğrafyadan biraz örnek vermek istedim. Yaşadığım yer Hawaii Üniversitesi bünyesinde yaptım postdoktoramı ve Hawaii'ydi ve çok şanslıydım çünkü birçok şeyi ben orada gördüm. Yoga yapmayı biliyordum ama o akro yoga nedir bilmiyordum. Örnek veriyorum, dans biliyordum ama bunların çok sevdiği Zouk diye birçok dansın birleşimi olan o dansı bilmiyordum. Yoga'nın bir bölümünü biliyordum ama Budi yogayı bilmiyordum. Sonra şunu gözlemledim, burası şimdi çok kozmopolit bir arena ve burada artık insanlar bir makale yazdığımızda, bakın hocam bilimsel olarak sizler de gözlemliyorsunuzdur. Akademik anlamda APA'da ya da işte başka bir yerde gözlemlediğimiz makalelerde 7-8 kişi bir aradadır. O bilimsel çalışma aylarca, yıllarca sürmüştür. Yani ve bir ürünün emeğin ürünüdür, ortaya çıkmıştır. Biz biraz böyle tek isimli, çift isimli akademik platforma henüz daha gelemedik. Burada o birlik anlayışı çok milletten, çok kültürden olduğu için o vizyonerlikle beraber tabii inovasyon da burada, teknoloji de burada, destekliyor da yani bu anlamda. Onlar birlik olmayı bir şekilde kabul etmiş ve birbirlerini destekleme anlayışında da ilerlemeye başlamışlar ve bunun içine görsel sanatlar dediğimiz resmi, müziği, benim burada alanım giriyor, kreatif arts terapi ve psikolojiyle ilişkilendirilmişler. Kendilerine iyi gelen şeyi yapıyorlar burada. Nedir? Dans ediyorlar, spor yapıyorlar. Şimdi biz spor ve spor psikolojisine sadece performans odaklı bakıyoruz ama bu sadece milli sporcuların, milli atletlerin, profesyonel sporcuların alanı değil. Bugün günlük yaşamında performans gösteren herkesi ilgilendiren bir durum haline geldi. Bir ev kadınının, bir aşçının, bir doktorun ameliyat yaparken, günlük hayatımızda bir fincan kahve veya su bile içerken ortaya koyduğumuz sadece bir motor beceri koordinasyon değil, onu düzenleyen bir zihinsel, duygusal ve nöropsikolojik bir ağ var orada. İşte bu öz farkındalık burada bize, ben duygularımı ne kadar tanıyorum? Benim duygularım bana ne veriyor? Beni ne mutlu eder? Ben kendimi nerede korumalıyım? Nerede konumlandırmalıyım? Benim artılarım neler? Benim eksilerim neler? Ben hangi coğrafyadayım veya hangi coğrafyadan geldim? Hangi değerleri taşıyorum? Geçmişimi bırakmak zorunda mıyım? Geçmişim benim bugüne bulunduğum ortama uyumlanabiliyor mu? Neyi aktarabilirim? Buradan ne alabilirim? Yani o open mind dedikleri açık görüşlülük, at gözlüklerimizi atıp her şekilde bunu ele aldığımızda galiba o psikolojik sağlamlık, ruhsal dayanıklılık, şu anda insanlar ilişkilerinde sadece sosyal medyaya odaklanıp bir pencereye baktıklarında orada ona verileni oluyor. Ama onu kapatıp dış dünyaya baktığında doğa hala canlılığıyla bizi bekliyor. Hala o doğanın içinde yapacağımız aktiviteler, o aktivitelerin içinde elde edeceğimiz performans ve performing olarak karşımıza çıkacak sonuçlar bizi bekliyor. Dolayısıyla bize verilen bir beden var, kısıtlı bir yaşam ölçüsü var ve bunu en optimum şekilde, en sağlıklı zamanı da gerçekten güzel değerlendirerek bir hobi edinebilirler, spor alanında ustalaşabilirler, sanatın bir alanında resim, müzik, heykel, el sanatları ne ise uzmanlaşılabilir. Hiçbir şey yapılamıyorsa benim naçizane görüşüm ve bilimsel akademik
perspektiften baktığımda evet elimde bir tane bıçak var diyelim. Ben bununla ekmek de kesebilirim, adam da doğrayabilirim, meyve kesip kendime hizmet de edebilirim. Bilgi çok güzel akıyor. Teknoloji bize bunu getirdi. Bugün burada bizim pozitif anlamda pozitif yapıcılığının yanı sıra negatifi çok konuştuk. Evet ama pozitif anlamda baktığımızda da bugün bizleri bir araya getirip saatlerdir hoş sohbet ederken bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Farkındalığımız artıyor. Yeni şeyler öğreniyoruz. E, Biraz bir şeye de dikkat çekiyorum ben. Ben birçok üniversitede bulundum. Hawaii'de, Amerika'da birçok üniversitede bulundum. Hem çalıştım hem öğrenci oldum. Hala öğrenciyim. Ben bir kurumdan içeri girdiğimde buradaki genç popülasyonun şu an Z kuşağı dedik, alfa dedik. Bu kuşakların hatta kolejler burada halka da açık olduğu için halkı hala ömür boyu öğrenme anlayışıyla geliştirdikleri için 7'den 70'e insanlar bulabiliyorsunuz üniversite kampüslerinde. Hepsinin ortak noktası hakikaten bilgisayar, cep telefonu odaklanmışlar ama sadece eminim bir şey slide edip geçmiyorlar, okuyorlar, araştırıyorlar ve sistem onlara bu teknolojiyi kullanmaları için çok güzel yol açıyor. Hem denetliyor, hem istediği gibi bir alan açıyor ama aynı zamanda da ondan bir çıktı almak için, bir ürün almak için bir şekilde onlara bir yön gösteriyor diye düşünüyorum. Girdiğim her derste hocaların ortak bir sorusu oluyor. Sizce AI hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani yapay zeka. Sizce işte sizi o mu yönetiyor, siz mi onu yönetiyorsunuz? Nasıl yararlanıyorsunuz? Hayatınızın neresinde? Her kültürden imigran çok olduğu için, göçmen çok olduğu için her yaştan kategoriden insana aynı soruyu sorup ortak bir çıktı elde etmeye, bir değerlendirme yapmak istiyorlar burada. Ben şunu gördüm, çok güzel cevaplar var gördüm orada, kendim de verdim. Biz elimizdeki bu yapıyı en güzel şekilde filtreleyerek bize ne iyi geliyorsa, bizi ne bir adım öteye getirecekse bu bakış açısıyla sahip olduğumuz duyguları bastırarak, yok sayarak, önümüze gelen bu şeyi yaparak değil, onu yönetme becerimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Günlük yaşam performansımızı yönetmeyi bilirsek bunu nasıl yöneteceğiz? Duygularımızı tanıyacağız. Bize ne hizmet ediyor onu bileceğiz. Psikolojik sağlamlık ve dayanıklılıkta bazı şeyler ters gidiyorsa da onu bir başkasından destek alarak, bu psikolog olur, yaşam koçu olur, anne olur, baba olur, iyi bir dost arkadaş olur ama o birliktelik, yani bizim ATIIC, yani Ati'yi kurma şeyim bile o. Birlikte güzeliz, birlikte çoğalırız. Çünkü ben her şeyi tek başıma yetemem. Yetsem de, alsam da, yapsam da ben onu paylaşınca çok mutlu oluyorum. Sofra kültürümüzde olduğu gibi, değerlerimizde, öz değerlerimizde olduğu gibi. Evet, burada bir teknoloji var, gelişen bir dünya var ama bizim de çok güzel değerlerimiz, muhabbetimiz var. O zaman bunu harmanlayalım, ortaya da böyle güzel şeyler çıksın diyorum. Çok da konuyu uzatmak istemiyorum ama spor psikolojisi, performans, mental dayanıklılık, öz farkındalık, öz değer kavramları üzerinden kendi alanımdan holistik bir yaklaşımla ve yaşadığım tecrübeleri keşke zaman olsa da saatlerce verdiğim örneklerle onu taçlandırsam ama biraz da zaman yönetimi açısından burada ben sözlerimi noktalamak istiyorum ve son kez işte katkıda bulunmak isteyen soru cevap hocalarımın da kapanış şeyleriyle yavaş yavaş final yapalım. Süremizi çok aştık ama ilk panelin, ilk akademik buluşmanın verdiği heyecan olsun. Her biriniz çok dolusunuz. Ne bileyim çok güzel geldik şu akışın şu dakikasına kadar. Sabırla da bizi dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Burada söylemek istediğiniz bir şey var mı Şenol Hocam? Sizi görüyorum ekranda. Hocam ne güzel konuştunuz. Gerçekten biraz daha konuşsaydınız da dinleseydik. Harika aktarımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu mecrada, bu ortamda bulunduğum için çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılarımıza, değerli İlbey Hocama, değerli Yasemin Hocam başta size. Post-truth dönemde çok bilgi var. Çok bilgiyle değil de duyguyla ikna olan, anlamayla ikna olan bir dönemdeyiz. Bu anlamda kendi yönetimimizi kendimiz sağlayacağız. İçsel iletişimimiz, kendimizle olan iletişimimiz iyi olacak ki karşı tarafı anlayacağız. Empatik iletişimi yüksek tutacağız. Dikkat ekonomisini yapacağız. Kendimizi o bahsettiğiniz değerli psikolojik sağlamlık duruş için
kendimizi iyi bir şekilde yöneteceğiz. Dikkat ekonomisinde de hayatımızın içerisinde yer alan teknolojiyi, sosyal medyayı, yapay zekayı o ekonomik dikkat ile perçinleyeceğiz. Her şeyi güzel bir şekilde yönetebilmek insana mahsus. Önce beni bileceğiz, beni seveceğiz, benle iyi iletişim kuracağız. Ardından bunu da topluma yansıtacağız. Çok teşekkür ediyorum size, İlbey Hocama, değerli katılımcılarımıza. Harika bir akşamdı. Biz teşekkür ederiz. O mutluluk ve onur bize ait. Sevgili hocam, İlbey hocam. Öncelikle gerçekten sabırla dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım katkımız olmuştur. Gerçekten yani Türkiye'deki bilim camiası aynı tekrarın içerisinde kavrulurken bu tarz panellere ben gerçekten ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Zaten hem bir şeyler öğrenmek için de geldiğimi söyleyebilirim. O yüzden sizlerle tanışmak çok güzeldi. Burada bulunmak çok güzeldi. Şenay Hocama da Yasemin Hocama da çok teşekkür ederim. Yani farklı perspektiflerden katkı almak, bir şeyler öğrenmek gerçekten çok güzel yani. Öğrenmenin de yaşı yok gerçekten. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Bugün burada bir kez daha gördük ki hakikat sonrası çağda yalnızca doğru bilgiye ulaşmak yeterli değil. Bu bilgiyi doğru bir şekilde işlemek bize katkı sağlayacak ve aynı zamanda o bilgiyi eleştirel bir yaklaşımla, yaratıcı bir yaklaşımla, bir bakış açısıyla değerlendirmek ve duygularımızı yönetebilen, kendini tanımlayabilen, farkındalığı yüksek olan, yani ben merkezci değil ama kendimizi korumak çok kıymetli. Ben o yüzden buna çok böyle önem veriyorum bu konuda. Bu farklı bakış açılarıyla, diyalogla ve bu bireyleri yetiştirebilirsek, gençliğimizi yetiştirebilirsek, uluslararası arenada da çok daha sağlıklı iletişimler, ilişkiler kurabiliriz. Sadece olduğumuz yerden, olduğumuz perspektiften bakarsak bu vizyonerlikle bizi bir yere taşımaz. Ama olduğumuz yerde olabilir ama yine de şöyle bir başımızı uzatıp neler oluyor deyip dış dünyaya bakarsak o zaman en azından etrafımızda olup biteni küçük bir farkındalık yaratmış oluruz diye düşünüyorum. O yüzden de burada şöyle insan zihni, bedeni, duyguları, değerleri hepsiyle ilişkisi olan ve bu ilişkileri birbirleriyle olan ilişkisini de birlikte sağlıklı bir şekilde yürütüp tamamlayabildiğinde, tamamlanmaz ama o yolda olduğunda, kendiyle iletişim halinde olduğunda bir bütün haline geliyor ve gerçek güç ise bu bütünlüğü gerçekten görüp, fark edip, koruyabilen ve yaşam boyu bunu hayatına entegre, uyumlayarak geliştirebilendir aslında. Bugün Atik vizyonuyla sizlerin karşınıza geldik. Çok heyecanlıydım. Çok böyle mutluyum. Sanki yeni bir çocuk doğdu, onu büyütüyor gibi hissediyorum. Hani bu kadar büyük anlamlar koyup kendi merkezimin üstüne koymuyorum ama şuna hasret kaldık. Hani güven duygusu var ya hocam şu ara. Doğru bilgi, yani güven duyduğumuz şey. Çünkü her şey böyle şüpheyle bakar hale geldik. Özellikle de getirildik bazı konularda. Güven duyabileceğimiz ve gerçekten de bize de katkı sağlayacak, o zamanımızı da böyle boşa geçmemiş olacağına inandığımız değerleri bir araya getirme niyetiyle çıktım bu yola. O yüzden de bugün bu ilk nişane gibiydi, imza gibiydi. Çok teşekkür ederim burada bizlerle birlikte olduğunuz bilimin rehberliğinde kültürler arası diyaloğu geliştirdik. İleriki projelerimde gerçek anlamda atölyeler, workshoplar, eğitimler ve özellikle de imigrantlar hocam. Yani sadece Türk-Amerikan olarak bakmıyorum. Burada gerçekten farklı popülasyonlarda imigrantlar yani göçmenler var. Özellikle de onlar kültürel farklılıklar. İşte burada açacağım eğitimleri ya da workshopları o kitlelerle de bir araya getirmeye çalışacağım. O yüzden burada biz bir ekibi oluştururken aslında bir sonraki level'da, adımda, step'te diyelim, orada şey yapacağım. Oradan homojen oluşan grupları. İşte bir sonraki panelde niyetimiz o. Yani o yol, o niyetle yola çıktık. O doğrultuda çalışıyoruz ama bize ne zaman gelecek, nasıl yapılandıracağız biz de göreceğiz işin içinde. Mesela bu panelimize bir tane de gerçekten Amerikalı, bir tane gerçekten Amerika'da yaşayan başka bir yapı. Uluslararası dediğimiz için, kültürel arası dediğimiz için bunun hakkını vermek için benim çabam bu doğrultuda. O yüzden sizlerin değerli katkısı çok önemli. Burayı sahiplenir, bana da destek verirseniz en azından hani ne derler
bu uluslararası arenada bizim görünen bir yüzümüz olur diye düşünüyorum bu bağlamda. Uluslararası gerçekten öğrenme, işbirliği, topluluklar oluşturmayı hedefliyorum ve bu niyetle yola çıktım. İnşallah muvaffak oluruz diye düşünüyorum. Şimdi bir kez daha böyle sabırla dinleyen katılımcılarımız arasında saat geç oldu ama katkıda bulunmak isteyen, söz almak isteyen varsa ben hani onu da es geçmiş olmayayım. Yoksa programımızı kapatmak istiyorum yavaşça. Sanırım herhalde bilmiyorum var mı? Bir kez daha sorayım. Yorumlarınız da olabilir. Evet, sevgili Sibel Hanım burada. Sibel Hanım bizim Uyanış Platformu'nun yöneticisi ve birlikte çok güzel ortak projeler yürütüyoruz. ATİ'yi çok güzel destekliyor. Yaşam boyu öğrenme platformunda özellikle güçlü kadınların hayatta bir şekilde yol alması için çok birleştirici bir rolü var orada. Sibel Hanım özellikle hem sizi tanıtayım bir söz vermek istedim. E, Bir şeyler söylemek ister misiniz? Sesiniz kısık duyamıyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. O kadar muhteşem bir akşam oldu ki hocalarımıza da tek tek teşekkür ediyorum. Ee, Sizlerin sözlerin üzerine ne ekleyebilirim bilmiyorum ama gerçi sizden çok heyecanlıyım hocam. İnşallah güzelliklere ve iyiliklere vesile olsun. Evet. Bu kadarını söylemiş olayım hocam. Çok güzel. Arkadan da emeğinize sağlık diyenler var. Nazlı Hanım teşekkür ederim demiş sayın hocalarım. Sevgili Sultan burada onun da böyle bir söz vermek ister mi? Hani sevgili Emre, sevgili Tolga, ekibim böyle çok güzel gençleri de organize ediyorum. Bu enerjinin ortağı yapmaya çalışıyorum. Herkese kapımız açık. Eğitime gönül veren, gerçekten farkındalık yaratmak isteyen, uluslararası arena diyoruz ama uluslararasından önce birlik olma bilinciyle hareket eden ruhlara, canlara çok ihtiyacımız var. Daha bilinçli bireyler, daha güçlü tohumlar ekmek adına da bu önemli. Bu bağlamda evet bu akşamı ben notluyorum o zaman. Ekranda mıyım kendimi göremiyorum ama evet. Teşekkürler. Böyle bir yandan da yazılanları şöyle bir bakayım dedim gözümün ucuyla. Emre burada mısın? Sesim geliyor mu canım? Buradayım. Evet. Ekranda mıyım? Ben kendimi bir an sesimi Evet, kendime evet, evet. dinledim de koptum mu diye emin olmak istedim. Peki. O zaman Atik Talks'un gelecek etkinliklerinde yeniden bir araya gelmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çıktığımız bu yolda muvaffak olmayı temenni ediyorum. Katkılarınız o kadar kıymetli ki bizler için. Heyecanımız umarım size geçmiştir ki geçti buradasınız. Bu şeyi birlikte büyütelim gerçekten. Birlikte gelişelim, birlikte çok böyle heyecan diyorum. O resme şöyle bir baktığımda ben inanıyorum ki güzel şeyler olacak. Tekrar teşekkür ederim efendim hepinize. This has been a presentation of the American Turkish International Intercultural Council. İyi akşamlar, hoşça kalın.